Yukarı çıkıp banyoya girdim. Abdestimi tazeleyip oturma odasına geçtim. Hoca da odadaydı. Hocam namazını kıldınız mı? Evet ben kıldım. Tamam hocam deyip seccadeye geçtim ve namaza başladım. Namazım bitince arkamı döndüm. Üçü de beni takip ediyormuş. Tebessüm ederek seccademi kaldırdım. Botan, siz sureyi tekrar okuyun. Bu sefer yanlış olmasın. Tamam hocam, ben de öyle yapacaktım. Hoca odadan çıktı. Hadi, hoca doğru söylüyor, tekrar yap. Bence de. Yarım saat çalışmamızı ezan bölmüştü. Seccademi açıp namaza başlamak için tekbir aldım. Hasan, bekle, bizi de beraber kılalım dedi. Ben de tamam deyip onlara baktım. Üçü de seccadelerini sermişti. Ben de tekbir yaparak namaza başladım. Namazı bitirince hoca içeri girip hadi başlıyoruz dedi. Ben de kafamı sallayarak seccademi kaldırdım. Üçü de benden önce odadan çıktı. Ben de peşlerinden odaya girdim. Hoca bizim için çemberi hazırlamıştı. Çembere geçip besmele çektim. Hoca Uğur'dayı çağırmak için sure okumaya başladı. Hasan hastanedeyken hoca bana bu sureyi ezberletmişti. Ben de içimden mırıldanarak hocanın dediğini takip ettim. Uğur'da bir anda hocanın önüne geldi. Mera ve Ekmet Uğur'dayı kol ve göğüslerinden tutup tuzağa itmeye çalıştı. Uğur da çığlık atmaya başladı. O her bağırdığında ev sallanıyordu. Kabilemizden 2 kişi daha gelerek Uğur'dayı sandalyeye itmeye başladı. Ben de bağırabildiğim kadarıyla bağırarak ezberlediğim sureyi okumaya başladım. Ali, Hasan ve Barış gördükleri karşısında kıpırdayamıyorlardı. Beni duyunca onlar da okumaya başladı. Uğur da çembere düşmüştü. Ben sureyi bitirene kadar okumaya karar vermiştim. Sureyi bitirdim ve Uğur da çemberden çıkamıyordu. Mutluluktan zıplamak geliyordu içimden ama yine içimde korku hissediyordum. Hoca Uğur'daya sana son kez söylüyorum. Ya burada şehadet getirip Müslüman olursun ya da burada Allah şahittir ki yok ederim. Ateşten olma. Sen kendini ne sanıyorsun? Çamur parçası. Sizin inandığınız Tanrı'ya asla iman etmem. Ali, Barış ve Hasan odadan çıktı. Ben hocanın yanında kalarak sure okuyordum. Utanın canımı çok yakıyor olsam da bundan gram nefret almıyordum. Hasan daha fazla dayanamayarak odadan çıktı. Oturma odasına geçip kapının yanına oturdum. Ali ve Barış da yanıma oturmuştu. İçimde korkudan başka bir şey yoktu. Oturarak duramıyordum. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola gidiyordum. Ali ve Barış da benim yaptığımı yapıyorlardı. Gözüm dışarıdaki bir ağaca çarptı. Ağaca baktığımda altında ondan fazla cin vardı. Bismillah diyerek beni çekilirken Ali ve Barış görmüştü. Barış hocayı çağırmak üzereyken durdurdum. Cinlere bakarak sure okudum. Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, tam yerini ağarken Rabbe sığınırım. Felak suresi. Cinlerin önüne Mera ve Ekmet de geçti. Cinler bu sefer kaçmak yerine saldırmayı tercih ettiler. Hoca ve Botan yanımıza gelip pencereye baktı. Cinleri görünce de Mera, Ekmet ve diğer cinler bir anda yok oldular. Botan, efendim, Uğur'dayı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Hocam duydunuz mu? Biliyorum Botan, biliyorum. Ne oldu? Ne tarafa gitti? Ekmet, ormana efendim. Tamam. Tuzağa düştü. Uğur kaçtı. Nasıl ya? Tuzaktan nasıl çıktı? Başka bir cin yardım etmiş. Büyü vardı. Uğur'dayı çağırınca büyü bozulmuş. Nerede? Ormana kaçmış. Hocam gidelim. Daha kendimi toplayamamış. Tamam Botan, hadi gidelim. Hocam benim yanlış söylediğim sureyi okuyalım. Ama biraz tekrar yapmam lazım. Yoksa yakalasak da ne kaçacak ya da saldırıp bize zarar verecek. Biz de tekrar yapalım. Tamam o zaman. Yarın cin çemberi yapıp öldüreceğiz. Tamam hocam, ben kitabı alıp geliyorum. Aşağı inip kitabı aldım. Merdivenlerden çıkarken aklım bu sureyi okumanın yükünü kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bu surenin tekrarını yarım saat değil, belki 4 veya 5 saat odaya gelip elimdeki kitapları Ali, Hasan ve Barış'a verdim. Son kalanı da açıp okumaya başladım. Hocam, siz çalışın, ben de yarın için hazırlık yapayım dedi. Artık içimde ümit yoktu. Bu sefer de bizi yenecek biliyorum ama pes etmek istemiyorum. Saate hiç bakmadan uzun süre tekrar yaptıktan sonra artık az da olsa karıştırmadan yarısını okuyabiliyordum. Akşam ezanı okunmuştu. Kitabı kapatıp ayağa kalktım. Ben namaz kılacağım. Hadi gidelim namaz kılalım. Tamam hadi. Ali. Tamam abi. Hasan hadi kapat kitabı 5 dakikalığına. Tamam, lavaboya girdim, sonra banyoya gidip abdest aldım. Odaya gittiğimde Ali seccadeyi açıp bizi bekliyordu. Hızlısın, sağ ol. Barış da Hasan da gelmişti. Seccademi serip tekbir yaparak namazını başlattım. Namazın yarısındayken hoca içeri girdi. O da namaz kılmak için tekbir çekti. Namazı bitirmişti. Hoca da bitirmek üzereydi. Ben kitabı açıp tekrar yapmaya başladım. Hasan da başlamıştı. Hoca namazı bitirip seccadeyi kaldırdı. Çok kaldı mı? Daha çok var hocam. Hocam ben hala daha düzgün bir satır okuyamıyorum.
Tamam, biraz daha çalışın. Allah'ın izniyle okursunuz. Barış, istersen yardım edeyim. Çok iyi olur hocam. Tamam. Kendimi kitaba odaklanıp tekrar devam ettim. 1 saat daha çalışmıştık. Hasan, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben de acıktım. Barış, sen de acıktın mı? Evet. Botan, biraz. Tamam, gelin yemek yapalım. Hocam siz aç mısınız? Çok değil. Hasan kafa sallayarak odadan çıktı. Ben de yardım etmek için peşinden gittim. Kapıyı açtığımda Merak kapıda bekliyordu. Önünden geçip mutfağa gittim. Hasan dolaptan tepsi çıkartıyordu. Ben de buzdolabından kahvaltılıkları çıkardım. Aklıma Ekmek geldi. Ekmek, tamam artık gel. Bu arada kendini gösterebilirsin. Peki efendim. Ekmek bir anda Hasan'ın önüne geçerek kendini gösterdi. Lan, Hasan'ın korkmasıyla Ekmek'in gülmesi gibi oldu. Ekmek, yapma. Efendim, biraz şaka yap. Çok mu komik? Sen Ekmek misin? Evet. Botan sen mi dedin? Hayır, vallahi ben demedim. Arkamı dönüp baktığımda Mera bizi sırıtıyordu. Kahvaltılıkları tepsiye koydum. Hasan da çaylar getirdi. Ekmek de önden gidip kapının yanında durdu. İçeri girip sofrayı serdim. Ellerinize sağlık. Hocam, bir şey yapmadık çaydan başka. Gülümseyerek sofraya oturdum. Ali, Barış, hadi kitapları kapat. Geliyorum. Bismillah deyip ben de oturdum. Yemek yerken içimden Ekmek kız olduğuna rağmen nasıl bu kadar güçlü anlamıyorum. Ekmek'e baktım. Duruşuyla hal ve hareketleri tipi erkekler gibi ama bana kızım dedi. Ali arabada hocayla ne konuştu? Ali ile hoca fısıldaşırken ne konuşuyorlardı? Hocanın amacı ne? Aklıma o kadar soru gelmişti ki konuşmak istiyordum ama yeri değildi. Ekmek, Ali hocayla arabada ne konuştu biliyor musun? Evet efendim. Hocan Ali arabada Botan'ın vefat etmesi çok yüksek dedi. Ali de ne yapacağız dedi. Hocan da içine cin sokacağız dedi. Ali tamam kapatalım sonra çıkarırız dedi. Hocan da Botan'ın içine bir cin sokarsak kesin Botan'a aşık olur. Sen de biliyorsun ki en güçlü musallatı aşık cin musallatıdır dedi. Ali de tamam deyip senin için cin sokmaya karar verdi. Sonra da ben senin içine gidip ruhuna enerji verdim. Sonra da iyileştim. Bir dakika. Şimdi sana son kez daha soruyorum. Sen habayis misin? Ekmekle konuştuğumuzu fark etmesin diye yemeklere de Ekmekle konuşuyorum. Hayır efendim. Bu bir sunumdan. Ekmek'e dönüp sinirli bakarken Hasan fark etmişti. Önüme dönüp yemeye devam ettim. Bu konuyu sonra konuşacağız Ekmek. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktım. Ali de kalkar elimi yıkamaya gidiyordu. Ben de peşinden giderek merdivenlerden indim. Lavaboya girip elimi yıkadım. Ali'ye baktığımda hala anlaşılan o konuyu düşünüyordu. Merak etme Ali, bu cin sokma işinden rahatsız değilim. Niye soktun diye soru sormayacağım. Hakkını helal et Botan. İstemezdim zaten, ben böyle olsun. Sen kendini rahat tut, biliyorum zaten merak etme. Ali sarılarak, Allah razı olsun Botan dedi. Ben de sarılarak merak etme dedim. Hasan ve Barış da elinde sofrayla bizi izliyordu. Anlaşılan Ekmek'e sormuşsun. Evet doğru bildin Hasan. Sofrayı mutfağa götürdüler. Hasan bardakları yerden sererken Barış da kahvaltıları buzdolabına katıyordu. Tamam bu sefer de ben söyleyeyim Ali ile fısıldaşırken Botan'a olayı anlattın mı dedim. Ali de bana yok anlatmadım derken sen geldin. Gülümseyerek Ali ile yukarı çıktım. Peşimizden Hasan'la Barış da geliyordu. Odaya gidip kitabı açtım. Oturdum bismillah deyip başlayacakken ezan okundu. Kitabı kapatıp şansa bak dedim. Hoca gülümsedi. Aklımda hocanın amacı neydi acaba deyip duruyordu. Ekmet hocanın efendim beynini okuyamıyorum. Nereye izin vermiyor. Anladım. Tamam Ekmet ayağa kalkıp seccademi serdim. Hocam imam olsanıza. Tamam. Hocanın seccadesini serip kendi seccademe geri geçtim. Hoca seccadenin üstüne geçti. Ali beni bekleyin abi. Barış ve Hasan da seccadelerini serdi. Hoca tekbir yaparak namazı başlattı. Namazımızı kıldık, seccademi kaldırıp köşeye koydum. Kitabı elime alıp tekrar devam ettim. Artık okumaktan gözlerim ağrımıştı. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın için enerjili olmamız lazım. Siz de yatın. Tamam hocam. Botan sen bu sureyi önceden okudun. Nasıl? Ne hissettin? Ali, ben bir satır okumamla biten enerjim aynı oldu. Bunu okuyan ilmi çok güçlü olmalı. Ben bugün yapamayacağım. Bu sureyi düzgün okuyayım. Burada ölsün yeter. Ben de Barış'a katılıyorum. Anlıyorum ama yarın enerjili olmazsak zaten okuyacak bir enerjimiz olmayacağı için okumayacağız. Ondan yatmamız lazım. Botan haklı abi. Tamam. Botan'ın dediği gibi olsun. Saat 12'ye kadar çalışıp yatalım. Yatabilirsin tabii. Tamam hadi tekrar yapalım. Çok iyi olmamız lazım. Barış'ı nasıl okuyorsun? Çok iyi değil. Saat 8.30'tu. 3 saat daha çalışıp yatmak istiyordu. Rüyama yine gelip bana işkence yapacak mıydı? Bilmiyorum. Ekmek yanımdayken rüyalarıma gelmemişti. Artık belki Ekmek sayesinde bana rüyamda da zarar veremiyordu. İçime bir ümit girmişti.
Kafamı rahatlatmaya çalışarak kitabı okumaya devam ettim. Kitabın neredeyse hepsini ezberlemiştim ama çok karışık olduğu için düzgün okuyamıyordum. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve biz hala çalışıyordu. Kimler bitirdi? Daha kimse bitiremedi. Sen çok karışık, dilim dönmüyor bazı kelimeleri. Ben de söyleyemiyorum. Tamam, yarın da okuruz. Şimdi enerjimizi toplamamız lazım. Botan haklı, hadi gidelim. Ayağa kalkıp kitabı rafa kaldırdım. Hasan kitabı rafa koymamıştı. Hasan kitabı koysana, yatakta da biraz okurum. Hasan hadi. Tamam. Odadan çıktığımda Ekmek kapının önüydü. Ekmek korkutmaya çalışma. Gülümseyerek kapının önünden çekildi. Odaya girip yatağıma uzandım. Hatırladığımıza göre bilim bir insan 4 dakikada uykuya dalar derdi. Etrafa baktığımda Ali ve Barış çoktan yatmak için hazırlanmıştı. Hasan benim gibi gözlerini kapatsa da uykuya dalamıyordu. Sen de mi yatamıyorsun? Evet ama yatmak zorundayız. Haklısın, Allah rahatlık versin. Sana da deyip arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Odaya giren güneş bütün odayı aydınlatıyordu. Etraftaki ağaçlardan çıkan oksijeni derin bir nefesle içime çektim. Yatakta doğrulup duvar saatine baktım. Saat 9:47 idi. Herkes hala yatıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru adım attım. Kapıyı açtığımda Hikmet kapıda duruyordu. Esselamu aleyküm Hikmet. Aleyküm selam. Ritüel odasının önünde Mera vardı. Anlaşılan hoca ritüel odasındaydı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Ali odadan çıkarken gördüm. Gözünü ovalıyordu. Esneyip günaydın dedi. Sana da günaydın Ali. Banyoya girince ben de ritüel odasına girdim. Selamun aleyküm hocam, günaydın. Ve aleyküm selam. Sana da günaydın Botan. Ben de size çok güçlü muskalar yapıyordum. Gel otur. Saat kaç gibi ormana gideceğiz hocam? İkindi ezanı okununca namazımızı kılıp ormana gideriz. Tamam hocam. Al bunu boynuna tak. Bunu da Hasan'a ver. Bunu da Ali'ye ver dedi. Bu da Barış'ın. Sakın karıştırma, isimleriyle yapalım muskalar. Tamam hocam deyip odadan çıktım. Ali de banyodan çıkıyordu. Ali bunu hoca verdi. Bunu boynuna as. Bunu da Barış'a verdi. İsimlerimizle yapıldı. Karıştırma. Tamam. Yatak odasına girdim. Barış uyanmıştı. Ama Hasan hala yatıyordu. Abi bunu hoca verdi. Boynuna as. Tamam ver. Elimdeki muskayı Hasan'ın boynuna asmak için kafasını kaldırdım. Biraz sert davranmış olacağım ki uyanmıştı. Ne yapıyorsun Botanya? Ödümü kopardım. Özür dilerim. Uyandırdım. Günaydın. Sana da. Bunu hoca verdi. Boynuna asacaksın. Kafasını sallayarak elimdeki muskayı aldı ve boynuna taktı. Ayağa kalkıp odadan çıktım. Mera bu sefer oturma odasının önünde duruyordu. Kapı açıktı. Odaya girip hocaya baktım. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkamı döndüğümde Hasan ve Barış banyoya gitti. Ali yanıma gelip hocaya baktı. Gel hadi Ali, tekrar yapalım. Sen bıkmadın mı ki tekrardan? Bu işten kurtulmamıza sebep olduğu için hayır, sıkılmadım. Ben okuyamadığım için sıkıldım. Raftan kitabı alıp hocanın karşısına oturup kitabı açtım. Bu sefer de öğlen ezanı tekrarımı bozana kadar tekrara devam etmek istiyordum. Hasan ve Barış da içeri girip selam verdi. Hepimiz de selamını aldıktan sonra ikisi de kitaplarını alıp yanımıza oturdular. Saat 12:30'tu. Kitabı kapatıp rafa koydum. Üçü de bana baktılar. Yemek yapacağım. Siz de bana yetişmeye çalışın. Gerçekten çok komik. Gülerek odadan çıktım. Mera ve Hikmet kapının önünde hala duruyorlardı. Siz hep muhafız gibi burada duracak mısınız? Evet. Tamam. Bir daha sana şaka yapmayacağım Mera. Ama sen bize yapabilirsin. Bunda hiç sakıncası yok. Bu arada gerçek anlamda demedim. Önlerinden geçip mutfağa indim. Hikmet peşimden geliyordu. Hikmet gel ikindi ezanı okunduktan sonra geri gel. Kafasını sallayarak yok oldu. Buzdolabını açıp her zamanki kahvaltılarını çıkardım. Kettle'ı ısıttım. Çayı da tüpe koydum. Dolaptan tepsi ve bardakları çıkarıp tepsiye koydum. Ve çayın kaynamasını bekledim. Hasan gelerek yardım lazım mı diye düşündüm. Evet, hepsini tek seferde götüremem. Çay kaynayınca çay ve kettle alıp yukarıya çıktım. Hasan da sofrayla tepsi alıp peşimden geldi. Odaya girip Ali sofrayı yere sersene dedim. Ali tamam al sofrayı ver deyip Hasan'ın elinden aldı ve yere serdi. Elindekileri sofraya serip sofraya oturdum. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Herkes sofraya oturdu. Bismillah deyip yemeye başladım. Ve elhamdülillah diyerek kalktık. Hasan'la sofraya kaldık. Geri tekrar yapmaya başladık. Saat 1:20 geçiyordu. Biraz tekrar yaptıktan sonra tekrarıma ezan bölmüştü. Kitabı kapatıp rafa koydum. Hoca da Kur'an-ı Kerim'i kapatıp rafa koydu. Anlaşılan sıra sıra abdest alacaktık. Önden gidip banyoya girdim. Abdestimi aldıktan sonra hoca banyoya girdi. Odaya girdiğimde Barış Vali hala kitap okuyordu. Hasan sen git abdest al, sonra ben geleceğim, tamam. Hasan odadan çıktı. Ben de herkesin seccadesini serip kendi seccademin üstünde oturdum.
Geriye bir Barış abdesti almamıştı. O da alıp seccadesinin üzerine geçti. Hoca tekbir alarak namazı başlattı. Namazımızı bitirip seccadeleri kaldırdık ve yine tekrar yapmak için kitabı aldım. Allah'ın izniyle bu emeğim boşa çıkmayacaktı. Saat 3 olana kadar çalışmıştık. Artık zaman daralmıştı. Hocam isterseniz artık cinneyi çağıralım. Tamam deyip hoca odadan çıktı. Korkudan ölecek gibiyim. Kalbim çok hızlı atıyor. Benim de. Tamam biliyorum ama Allah yanımızda olduğu sürece kimse karşımızda duramaz. Biz Allah'a sığınacağız. Gerisini Allah halledecek. İkindiye 40-50 dakika kalmıştı. Ne yapalım? Biraz tekrar yapalım. Hayır artık gitmemize az kaldı, merak etmeyin. Allah'ın izniyle kazanacağız, rahat olun. Ama hiçbirimiz okuyamıyoruz. Merak etme Ali. Zaten o savaşın içinde öyle korkacağız ki sayfadaki bütün kelimeleri okuyacaksın. Önemli olan enerjimize hakim olmak. Onun yükünü kaldırabilir miyim diye korkmamamız lazım. Hiç kimse cevap vermeyince aşağı indim. Su almak için aşağıya indim. Hoca evde değildi. Anlaşılan dışarıdaydı. Mutfağa girip bir sürahi alıp yukarıya çıkıp odaya girdim. Bir bardak içip köşeye koydum. Hasan da bir bardak doldurup içti. Ali ve Barış da gidip bir bardak içti. Anlaşılan herkes susamıştı. Gülümseyerek mindere oturdum. Ne yapacağız böyle? Boş duracak mıyız? Hayır, oturmayacağız. Hoca odaya girdi. 40 tane cin geldi. 40 az değil mi hocam? Hayır, yeter bize Ali. Biraz sakin ol. Allah'ın izzet hakkıyla yeneceğiz. Efendim geldim. Güzel Hikmet. Şimdi devamını Allah Teala halledecek ve ikindi ezanı okunmuştu. Zaman su gibi akıp gitmişti. Seccadelerimizi serip namaza başladık. Bitirip seccadelerimizi kaldırdık. Herkes birbirine bakıyordu. Hadi biraz sakin olun gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi gidelim. Kitaplarınızı unutmayın. Bakarak okuyacaksınız. Tamam hocam. Evden çıkıp ormanın karanlığına doğru yol alıyorduk. Vera ve Hikmet ortalıklarda yoktu. Ormanda bayağı ilerledikten sonra hoca çantasından bir kese çıkarıp içindeki tozlarla bir çember yaptı. Ve küçük bir cam şişe eline alıp şişeyi bir eliyle kavrayıp sakladı. Çemberin ortasına ve yanlarına bir çeşit bir damga çizdi ve içlerine cin padişahlarının ismini yazdı. Ve yanımıza gelerek başlayalım dedi. Ve sure okumaya başlamıştı. Ormanın derinliklerinden büyük bir kalabalığın koşma sesi geliyordu ve daha da ses yaklaşıyordu. Bu ses yine kulağıma gelmişti. İçimdeki korku neredeyse bütün vücudumda hissediyordum. Arkadan da aynı ses gelmeye başlamıştı ama bu sefer bu yakınlaşma beni rahatlatıyor. Anlaşılan bunlar bizim kabileydi. Urda'nın kabilesi kendini göstermeden bize saldırmaya başladı. Bizim kabile de önümüze geçip onlara saldırdı. Kulağım öylesine ağrımıştı ki kulağımdan kan aktığını fark ettim. Cinlerin çığlıkları beynimin içinde yankılanıyordu. Burada bizim önümüze gelip sırıtıyordu. Anlaşılan çemberi görmemişti. Hoca elindeki şişenin kapağını açıp beklemişti. Burada çemberin tam ortasına geçince hoca elindeki şişeyi çemberin üstüne attı. Taşlar bir anda yandı. Burada öyle güçlü bir çığlık atmıştı ki kulağımı kapatsam da sağır olabilirdim. Hoca sure okumaya başladı. Arkadaşlarımı koluma dürterek okusanıza dedim. Sus hoca sus. Hepimiz okumaya başladık. Artık Urda kendini deliye çevirmişti. Üzerimdeki enerji artık bitmiştir. Başım dönmeye başlamıştı. Bu sureyi okumak beni çoktan yok etmişti. Hasan ve Ali artık okumayı bırakmışlardı. Göz ucuyla baktığımda bayıldıklarını gördüm. Barış artık bütün enerjisini harcamıştı. Yere düşmesin diye çembere bir adım yaklaşmıştı. Onu tutmak için yaklaşmak istedim ama kulağıma duyduğum ses her şey beynimi patlatıyormuş gibi hissediyordum. Elimi Barış'a uzatıp geri çekmek isterken Barış bütün gücünü kaybetmişti. Ayaklarının titrediğini gördüm. Ayakları artık onu taşıyamıyordu. Ateş bir anda yükselince kendini ateşten kurtarmak için ileri adım attı. Ama çembere girmişti. Sureyi bozmadan devam ediyordum ama gücü azalmıştı. Burada Barış'ı görünce dizüstü yere boğazını sıktı. Yorgun kalan bedenin zar zor nefes alsa da Urda'nın boğazını sıkmasıyla nefes alması çok zor oldu. Artık kıpkırmızı olan yüzünün rengini kaybetmişti. Bedeni artık dayanamayıp bayıldı. Çembere atlamak için kendimi hazırlarken Hikmet'in beni durdurması için koşmasını görünce çembere hızla atladım. Hoca tam susmuşken devam etmişti. Urda'yı boğazından tutup yere itip ellerini bağladım. Artık gözlerinden ateş çıkarırcasına çığlık atıyordu. O kadar bağırmıştı ki gözlerim artık etrafı görmüyordu. Gözlerimle etrafı görmesem de hocanın sure okuması sayesinde Urda kıpırdayamıyordu. Bizimle Urda'ya baskı uygulayıp tam olarak etrafa ne oluyor anlamaya çalışıyordum. Artık çığlıklar azalıyordu. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Urda'nın bedeni yavaşça kül oluyordu. Urda'yı tuttuğum yerler yok oldu. Artık tutacak bir şey hissedemiyordum. Biraz eğilip Barış'ı tuttum. Nabzı vardı.
Sadece biraz fazla bedenine yüklendi. Hoca bekle Botan. Çemberi bozuyorum bekle. Tamam hocam. Üzerimdeki yük gittikçe hafiflerken arkadaşlarıma bir şey olacak korkusuyla nefes ritmimi de bozmuştum. Hoca yanıma gelip beni yere oturtturdu. Efendim, izin verir misiniz içinize gireyim? Tamam Hikmet gir. Bir anda içimde dolaşan kanımın sesini duyduğumu hissettim. Etrafta biz ve Mera'dan başka kimse yoktu. Hocam, kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Rahat olun artık hiçbir şey olmayacak size. Artık içimdeki bütün korku gitmişti. Yeğene çocukmuş gibi yerinde duramaya sevinç dolu bir heves gelmişti. Barış'ı kaldırıp hocam, Ali ve Hasan'ı nasıl taşıyacağız? Sen merak etme. Ali'yi Mera taşı. Kafamı sallayarak Barış'ı kucağıma alıp eve doğru gidiyorduk. Hikmet içimde olmasa Barış'ı sürükleyerek bile taşıyamazdım. Hocam kimse ölmedi değil mi bizden? Onların bütün cinleri yok oldu. Sadece 3 cin kaçtı. Bizden kimse ölmedi. Artık içimdeki mutluluğu kimse elimden alamaz diye düşünüyordum. Artık bana koşan ilmi bu sefer ben kovalayacağım. Evi uzaktan görünce biraz daha hızlı adımlarla eve ilerledim. Kapıyı açıp üst kata çıktım. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girip Barış'ı yatağına koydum. Hoca, Ali'yi de yatağa koyunca Mera'nın elinden Hasan'ı alıp yatağa koydum. Botan oturma odasının rafında kolonya vardı getirsene. Tamam hocam deyip odaya girdim. Elimizdeki kitaplar raftaydı. Bir an şaşırıp durdum. Kolonyayı alıp hocaya verdim. Hoca eline biraz su döküp yüzlerine serpti. Üçü de ayılmıştı. Hasan, ne oldu kazandık mı dedi. Ben de seni iyice dinledim. Kazandık dedim. Üçü de gülümseyerek gözlerini kapattı. Odadan çıkıp oturma odasına girdim. Hoca da peşimden odaya girdi. Hocam ben hüddam olmaya karar verdim. İsterse 10 yıl sürsün. Ben hüddam olmak istiyorum. Tamam Botan biliyorum merak etme. Sana öğreteceğim zaten dedi. Gülümseyip odadan çıktım. Banyoya gidip abdest aldım. Arkamı döndüğümde hoca da abdest almak için beni bekliyordu. Banyodan çıkıp oturma odasına geçtim. Hem kendimi hem de hocanın seccadesini serip seccademin üstünde hocayı bekledim. Hoca içeri girip seccadeye geçti. Tekbir yaparak namazı başlatmıştı. Namazımızı kılınca seccadeyi kaldırıp mindere oturdum. Hocam ben yatmaya gideceğim. Biraz yorgunum. Tamam ben de ezan okunsun namazımı kılıp yatacağım. Kafamı sallayarak odadan çıktım. Kapıda kimse yoktu. Anlaşılan Mera dinlenmeye geçmişti. Odaya girip yatağıma uzandım. Hikmet içimden çıkıp dinlenmeye gittim. Peki efendim. Hikmet de gidince üzerimdeki yorgunluk üzerime büyük bir ağırlık yapıyordu. Gözlerimi kapatıp yatmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Günaydın. Size de. Herkes uyanmıştı. Üzerimdeki ağırlık pamuk olmuştu. Hayata artık bambaşka bir taraftan bakıyorduk bu sabah. Gerçekten kurtulduk mu? Evet. Dün ne oldu bilen var mı? Botan, sen hatırlıyor musun? Evet, her şeyi hatırlıyorum. Allah'a şükür hiçbir zarar görmedim. Bayılmadın mı sen? Hayır, anlasana. Tamam deyip yatağa doğruldum. Bak şimdi, böyle oldu. Tamam hocam deyip seccadeye geçtim ve namaza başladım. Namazım bitince arkamı döndüm. Üçü de beni takip ediyormuş. Tebessüm ederek seccademi kaldırdım. Botan, siz sureyi tekrar okuyun. Bu sefer yanlış olmasın. Tamam hocam, ben de öyle yapacaktım. Hoca odadan çıktı. Hadi, hoca doğru söylüyor, tekrar yap. Bence de. Yarım saat çalışmamızı ezan bölmüştü. Seccademi açıp namaza başlamak için tekbir aldım. Hasan, bekle, bizi de beraber kılalım dedi. Ben de tamam deyip onlara baktım. Üçü de seccadelerini sermişti. Ben de tekbir yaparak namaza başladık. Namazı bitirince hoca içeri girip hadi başlıyoruz dedi. Ben de kafamı sallayarak seccademi kaldırdım. Üçü de benden önce odadan çıktı. Ben de peşlerinden odaya girdim. Hoca bizim için çemberi hazırlamıştı. Çembere geçip besmele çektim. Hoca Uğur'dayı çağırmak için sure okumaya başladı. Hasan hastanedeyken hoca bana bu sureyi ezberletmişti. Ben de içimden mırıldanarak hocanın dediğini takip ettim. Uğur bir anda hocanın önüne geldi. Mera ve Hikmet Uğur'dayı kol ve göğüslerinden tutup tuzağa itmeye çalıştı. Uğur da çığlık atmaya başladı. O her bağırdığında ev sallanıyordu. Kabilemizden 2 kişi daha gelerek Uğur'dayı sandalyeye itmeye başladı. Ben de bağırabildiğim kadarıyla bağırarak ezberlediğim sureyi okumaya başladım. Ali, Hasan ve Barış gördükleri karşısında kıpırdayamıyorlardı. Beni duyunca onlar da okumaya başladı. Uğur da çembere düşmüştü. Ben sureyi bitirene kadar okumaya karar vermiştim. Sureyi bitirdim ve Uğur da çemberden çıkamıyordu. Mutluluktan zıplamak geliyordu içimden ama yine içimde korku hissediyordum. Hoca Uğur'daya sana son kez söylüyorum. Ya burada şehadet getirip Müslüman olursun ya da burada Allah şahittir ki yok ederim. Ateşten olma. Sen kendini ne sanıyorsun? Çamur parçası. Sizin inandığınız Tanrı'ya asla iman etmem. Ali, Barış ve Hasan odadan çıktı. Ben hocanın yanında kalarak sure okuyordum.
Utanın canını çok yakıyor olsam da bundan gram nefret almıyordum. Hasan, daha fazla dayanamayarak odadan çıktım. Oturma odasına geçip kapının yanına oturdum. Ali ve Barış da yanıma oturmuştu. İçimde korkudan başka bir şey yoktu. Oturarak duramıyordum. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola gidiyordum. Ali ve Barış da benim yaptığımı yapıyorlardı. Gözüm dışarıdaki bir ağacına çarptı. Ağaca baktığımda altında ondan fazla cin vardı. Bismillah diyerek geri çekilirken Ali ve Barış görmüştü. Barış hocayı çağırmak üzereyken durdurdum. Cinlere bakarak sure okudum. Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, tam yerini ağarken Rabbe sığınırım. Felak suresi. Cinlerin önüne Mera ve Ekmet de geçti. Cinler bu sefer kaçmak yerine saldırmayı tercih ettiler. Hoca ve Botan yanımıza gelip pencereye baktı. Cinleri görünce de Mera, Ekmet ve diğer cinler bir anda yok oldular. Botan, efendim, Urda'yı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Hocam duydunuz mu? Biliyorum Botan, biliyorum. Ne oldu? Ne tarafa gitti? Ekmet, ormana efendim. Tamam. Tuzağa düştük. Urda kaçtı. Nasıl ya? Tuzaktan nasıl çıktı? Başka bir cin yardım etmiş. Büyü vardı. Urda'yı çağırınca büyü bozulmuş. Nerede? Ormana kaçmış. Hocam gidelim. Daha kendimi toplayamamış. Tamam Botan, hadi gidelim. Hocam benim yanlış söylediğim sureyi okuyalım ama biraz tekrar yapmam lazım. Yoksa yakalasak da ne kaçacak ya da saldırıp bize zarar verecek. Biz de tekrar yapalım. Tamam o zaman, yarın cin çemberi yapıp öldüreceğiz. Tamam hocam, ben kitabı alıp geliyorum. Aşağı inip kitabı aldım. Merdivenlerden çıkarken aklım bu sureyi okumanın yükünü kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bu surenin tekrarını yarım saat değil, belki 4 veya 5 saat odaya gelip elimdeki kitapları Ali, Hasan ve Barış'a verdim. Son kalanı da açıp okumaya başladım. Hocam, siz çalışın, ben de yarın için hazırlık yapayım dedi. Artık içimde ümit yoktu. Bu sefer de bizi yenecek biliyorum ama pes etmek istemiyorum. Saate hiç bakmadan uzun süre tekrar yaptıktan sonra artık az da olsa karıştırmadan yarısını okuyabiliyordum. Akşam ezanı okunmuştu. Kitabı kapatıp ayağa kalktım. Ben namaz kılacağım. Hadi gidelim namaz kılalım. Tamam hadi. Ali. Tamam abi. Hasan hadi kapat kitabı 5 dakika verin. Tamam, lavaboya girdim, sonra banyoya gidip abdest aldım. Odaya gittiğimde Ali seccadeyi açıp bizi bekliyordu. Hızlısın, sağ ol. Barış da Hasan da gelmişti. Seccademi serip tekbir yaparak namazımı başlattım. Namazın yarısındayken hoca içeri girdi. O da namaz kılmak için tekbir çekti. Namazı bitirmişti. Hoca da bitirmek üzereydi. Ben kitabı açıp tekrar yapmaya başladım. Hasan da başlamıştı. Hoca namazı bitirip seccadeyi kaldırdı. Çok kaldı mı? Daha çok var hocam. Hocam ben hala daha düzgün bir satır okuyamıyorum. Tamam, biraz daha çalışın. Allah'ın izniyle okursunuz. Barış, istersen yardım edeyim. Çok iyi olur hocam. Tamam. Kendimi kitaba odaklanıp tekrar devam ettim. 1 saat daha çalışmıştık. Hasan, ben acıktım mı? Siz acıkmadınız mı? Ben de acıktım. Barış, sen de acıktın mı? Evet. Botan, biraz. Tamam, gelin yemek yapalım. Hocam siz aç mısınız? Çok değil. Hasan kafa sallayarak odadan çıktı. Ben de yardım etmek için peşinden gittim. Kapıyı açtığımda Merak kapıda bekliyordu. Önünden geçip mutfağa gittim. Hasan dolaptan tepsi çıkartıyordu. Ben de buzdolabından kahvaltılıkları çıkardım. Aklıma Ekmet geldi. Ekmet, tamam artık gel. Bu arada kendini gösterebilirsin. Peki efendim. Ekmet bir anda Hasan'ın önüne geçerek kendini gösterdi. Lan! Hasan'ın korkmasıyla Ekmet'in gülmesi bir oldu. Ekmet yapma. Efendim biraz şaka yaptım. Çok mu komik? Sen Ekmet misin? Evet. Botan sen mi dedin? Hayır, vallahi ben demedim. Arkamı dönüp baktığımda Mera bizi sırıtıyordu. Kahvaltılıkları tepsiye koydum. Hasan da çaylar getirdi. Ekmek önden gidip kapının yanında durdu. İçeri girip sofrayı sardım. Ellerinize sağlık. Hocam, bir şey yapmadık çaydan başka. Gülümseyerek sofraya oturdu. Ali, Barış, hadi kitapları kapat. Geliyorum. Bismillah deyip ben de oturdum. Yemek yerken içimden Ekmet kız olduğuna rağmen nasıl bu kadar güçlü anlamıyorum. Ekmet'e baktım. Duruşuyla hal ve hareketleri tipi erkekler gibi ama bana kızım dedi. Ali arabada hocayla ne konuştu? Ali ile hoca fısıldaşırken ne konuşuyorlardı? Hocanın amacı ne? Aklıma o kadar soru gelmişti ki konuşmak istiyordum ama yeri değildi. Ekmet, Ali hocayla arabada ne konuştu biliyor musun? Evet efendim. Hocan Ali arabada Botan'ın vefat etmesi çok yüksek dedi. Ali de ne yapacağız dedi. Hocan da için sokacağız dedi. Ali tamam kapatalım sonra çıkarırız dedi. Hocan da Botan'ın içine bir cin sokarsa kesin Botan'a aşık olur. Sen de biliyorsun ki en güçlü musallatı aşık cin musallatıdır dedi. Ali de tamam deyip senin için cin sokmaya karar verdi.
Sonra da ben senin içine gidip ruhuna enerji verdim. Sonra da iyileştim. Bir dakika. Şimdi sana son kez daha soruyorum. Sen havais misin? Ekmekle konuştuğumuzu fark etmesin ben diye yemek yiyerek ekmekle konuşuyorum. Hayır efendim. Bu bir ben. Ekmek'e dönüp sinirli bakarken Hasan fark etmişti. Önüme dönüp yemeye devam ettim. Bu konuyu sonra konuşacağız Ekmek. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktım. Ali de kalkar elimi yıkamaya gidiyordu. Ben de peşinden giderek merdivenlerden indim. Lavaboya girip elimi yıkadım. Ali'ye baktığımda hala anlaşılan o konuyu düşünüyordu. Merak etme Ali, bu cins sokma işinden rahatsız değilim. Niye soktun diye soru sormayacağım. Hakkını helal et Batuhan. İstemezdim zaten, ben böyle olsun. Sen kendini rahat tut, biliyorum zaten, merak etme. Ali sarılarak, Allah razı olsun Batuhan dedi. Ben de sarılarak merak etme dedim. Hasan ve Barış da elinde sofrayla bizi izliyordu. Anlaşılan Ekmet'e sormuşsun. Evet doğru bildin Hasan. Sofrayı mutfağa götürdüler. Hasan bardakları yerden sererken Barış da kahvaltıları dolabına katıyordu. Tamam bu sefer de ben söyleyeyim Ali ile fısıldaşırken Botan'a olayı anlattın mı dedim. Ali de bana yok anlatmadım derken sen geldin. Gülümseyerek Ali ile yukarı çıktım. Peşimizden Hasan'la Barış da geliyordu. Odaya gidip kitabı açtım. Oturdum bismillah deyip başlayacakken ezan okundu. Kitabı kapatıp şansa bak dedim. Hoca gülümsedi. Aklımda hocanın amacı neydi acaba deyip duruyordu. Hikmet hocanın, efendim beynini okuyamıyorum, nereye izin vermiyor. Anladım. Tamam Hikmet, ayağa kalkıp seccademi serdim. Hocam imam olsanıza. Tamam. Hocanın seccadesini serip kendi seccademe geri geçtim. Hoca seccadenin üstüne geçti. Ali, beni bekleyin abi. Barış ve Hasan da seccadelerini serdi. Hoca tekbir yaparak namazı başlattı. Namazımızı kıldık, seccademi kaldırıp köşeye koydum. Kitabı elime alıp tekrar devam ettim. Artık okumaktan gözlerim ağrımıştı. Ben yatmaya gidiyorum. Bir an için enerjili olmamız lazım. Siz de yatın. Tamam hocam. Botan sen bu sureyi önceden okudun. Nasıl? Ne hissettin? Ali, ben bir satır okumamla biten enerjim aynı oldu. Bunu okuyan ilmi çok güçlü olmalı. Ben bugün yapamayacağım. Bu sureyi düzgün okuyayım. Burada ölsün yeter. Ben de Barış'a katılıyorum. Anlıyorum ama yarın enerjili olmazsak zaten okuyacak bir enerjimiz olmayacağı için okumayacağız. Ondan yatmamız lazım. Botan haklı abi. Tamam. Botan'ın dediği gibi olsun. Saat 12'ye kadar çalışıp yapalım. Yatabilirsin tabii. Tamam hadi tekrar yapalım. Çok iyi olmamız lazım. Barış'ı nasıl okuyorsun? Çok iyi değil. Saat 8.30'tu. 3 saat daha çalışıp yatmak istiyordum. Rüyama yine gelip bana işkence yapacak mıydı? Bilmiyorum. Ekmek yanımdayken rüyalarıma gelmemişti. Artık belki Ekmek sayesinde bana rüyamda da zarar veremiyordu. İçime bir ümit girmişti. Kafamı rahatlatmaya çalışarak kitabı okumaya devam ettim. Kitabın neredeyse hepsini ezberlemiştim ama çok karışık olduğu için düzgün okuyamıyordum. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve biz hala çalışıyorduk. Kimler bitirdi? Daha kimse bitiremedi. Sen? Çok karışık, dilim dönmüyor bazı kelimelere. Ben de söyleyemiyorum. Tamam, yarın da okuruz. Şimdi enerjimizi toplamamız lazım. Botan haklı, hadi gidelim. Ayağa kalkıp kitabı rafa kaldırdım. Hasan kitabı rafa koymamıştı. Hasan kitabı koysana, yatakta da biraz okurum. Hasan hadi. Tamam. Odadan çıktığımda Ekmek kapının önüydü. Ekmek korkutmaya çalışma. Gülümseyerek kapının önünden çekildi. Odaya girip yatağıma uzandım. Hatırladığımıza göre bilim bir insan 4 dakikada uykuya dalar geldi. Etrafa baktığımda Ali ve Barış çoktan yatmak için hazırlanmıştı. Hasan benim gibi gözlerini kapatsa da uykuya dalamıyordu. Sen de mi yatamıyorsun? Evet ama yatmak zorundayız. Haklısın, Allah rahatlık versin. Sana da deyip arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Odaya giren güneş bütün odayı aydınlatıyordu. Etraftaki ağaçlardan çıkan oksijeni derin bir nefesle içime çektim. Yatakta doğrulup duvar saatine baktım. Saat 9:47 idi. Herkes hala yatıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru adım attım. Kapıyı açtığımda Hikmet kapıda duruyordu. Esselamu aleyküm Hikmet. Aleyküm selam. Ritüel odasının önünde Mera vardı. Anlaşılan hoca ritüel odasındaydı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Ali odadan çıkarken gördüm. Gözünü ovalıyordu. Esneyip günaydın dedi. Sana da günaydın Ali. Banyoya girince ben de ritüel odasına girdim. Selamun aleyküm hocam, günaydın. Ve aleykümselam. Sana da günaydın Botan. Ben de size çok güçlü muskalar yapıyordum. Gel otur. Saat kaç gibi ormana gideceğiz hocam? İkindi ezanı okununca namazımızı kılıp ormana gideriz. Tamam hocam. Al bunu boynuna tak. Bunu da Hasan'a ver. Bunu da Ali'ye ver dedi. Bu da Barış'ın. Sakın karıştırma, isimleriyle yapıldı muskalar. Tamam hocam deyip odadan çıktım.
Ali de banyodan çıkıyordu. Ali bunu hoca verdi, bunu boynuna as, bunu da Barış'a verdi. İsimlerimiz de yapıldı, karıştırma. Tamam, yatak odasına girdim. Barış uyanmıştı. Ama Hasan hala yatıyordu. Abi bunu hoca verdi, boynuna as, tamam be. Elimdeki muskayı Hasan'ın boynuna asmak için kafasını kaldırdım. Biraz sert davranmış olacağım ki uyanmıştı. Ne yapıyorsun Botanyo? Ödümü kopardım. Özür dilerim, uyandırdım. Günaydın, sana da. Bunu hoca verdi, boynuna asacaksın. Kafasını sallayarak elimdeki muskayı aldı ve boynuna taktı. Ayağa kalkıp odadan çıktım. Mera bu sefer oturma odasının önünde duruyordu. Kapı açıktı. Odaya girip hocaya baktım. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkamı döndüğümde Hasan ve Barış banyoya gitti. Ali yanıma gelip hocaya baktı. Gel hadi Ali, tekrar yapalım. Sen bıkmadın mı ki tekrardan? Bu işten kurtulmamıza sebep olduğu için hayır, sıkılmadım. Ben okuyamadığım için sıkıldım. Raftan kitabı alıp hocanın karşısına oturup kitabı açtım. Bu sefer de öğlen ezanı tekrarımı bozana kadar tekrara devam etmek istiyordum. Hasan ve Barış da içeri girip selam verdi. Hepimiz de selamını aldıktan sonra ikisi de kitaplarını alıp yanımıza oturdular. Saat 12.30'tu. Kitabı kapatıp rafa koydum. Üçü de bana baktılar. Yemek yapacağım. Siz de bana yetişmeye çalışın. Gerçekten çok komik. Gülerek odadan çıktım. Mera ve Hikmet kapının önünde hala duruyorlardı. Siz hep muhafız gibi burada duracak mısınız? Evet. Tamam. Bir daha sana şaka yapmayacağım Mera. Ama sen bize yapabilirsin. Bunda hiç sakıncası yok. Bu adayı gerçek anlamda demedim. Önlerinden geçip mutfağa indim. Hikmet peşimden geliyordu. Hikmet gel ikindi ezanı okunduktan sonra geri gel. Kafasını sallayarak yok oldu. Buzdolabını açıp her zamanki kahvaltılarını çıkardım. Kettle'ı ısıttım. Çayı da tüpe koydum. Dolaptan tepsi ve bardakları çıkarıp tepsiye koydum. Ve çayın kaynamasını bekledim. Hasan gelerek yardım lazım mı diye düşündüm. Evet, hepsini tek seferde götüremem. Çay kaynayınca çay ve kettle alıp yukarıya çıktım. Hasan da sofrayla tepsi alıp peşimden geldi. Odaya girip Ali sofrayı yere sersene dedim. Ali tamam al sofrayı ver deyip Hasan'ın elinden aldı ve yere serdi. Elindekileri sofraya serip sofraya oturdum. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Herkes sofraya oturdu. Bismillah deyip yemeye başladım. Ve elhamdülillah diyerek kalktık. Hasan'la sofraya kaldık. Geri tekrar yapmaya başladık. Saat 1:20 geçiyordu. Biraz tekrar yaptıktan sonra tekrarıma ezan bölmüştü. Kitabı kapatıp rafa koydum. Hoca da Kur'an-ı Kerim'i kapatıp rafa koydu. Anlaşılan sıra sıra abdest alacaktık. Önden gidip banyoya girdim. Abdestimi aldıktan sonra hoca banyoya girdi. Odaya girdiğimde Barış Vali hala kitap okuyordu. Hasan sen git abdest al, sonra ben gireceğim, tamam. Hasan odadan çıktı. Ben de herkesin seccadesini serip kendi seccademin üstünde oturdum. Geriye bir Barış abdest almamıştı. O da alıp seccadesinin üzerine geçti. Hoca tekbir alarak namazı başlattı. Namazımızı bitirip seccadeleri kaldırdık ve yine tekrar yapmak için kitabı aldım. Allah'ın izniyle bu emeğim boşa çıkmayacaktı. Saat 3 olana kadar çalışmıştık. Artık zaman daralmıştı. Hocam isterseniz artık cinneyi çağıralım. Tamam deyip hoca odadan çıktı. Korkudan ölecek gibiyim. Kalbim çok hızlı atıyor. Benim de. Tamam biliyorum ama Allah yanımızda olduğu sürece kimse karşımızda duramaz. Biz Allah'a sığınacağız. Gerisini Allah halledecek. İkindiye 40-50 dakika kalmıştı. Ne yapalım? Biraz tekrar yapalım. Hayır artık gitmemize az kaldı, merak etmeyin. Allah'ın izniyle kazanacağız, rahat olun. Ama hiçbirimiz okuyamıyoruz. Merak etme Ali. Zaten o savaşın içinde öyle korkacağız ki sayfadaki bütün kelimeleri okuyacaksın. Önemli olan enerjimize hakim olmak. Onun yükünü kaldırabilir miyim diye korkmamamız lazım. Hiç kimse cevap vermeyince aşağı indim. Su almak için aşağıya indim. Hoca evde değildi. Anlaşılan dışarıdaydı. Mutfağa girip bir sürahi alıp yukarıya çıkıp odaya girdim. Bir bardak içip köşeye koydum. Hasan da bir bardak doldurup içti. Ali ve Barış da gidip bir bardak içti. Anlaşılan herkes susamıştı. Gülümseyerek mindere oturdum. Ne yapacağız böyle? Boş duracak mıyız? Hayır, oturmayacağız. Hoca odaya girdi. 40 tane cin geldi. 40 az değil mi hocam? Hayır, yeter bize Ali. Biraz sakin ol. Allah'ın izzet hakkıyla yeneceğiz. Efendim geldim. Güzel Hikmet. Şimdi devamını Allah Teala halledecek ve ikindi ezanı okunmuştu. Zaman su gibi akıp gitmişti. Seccadelerimizi serip namaza başladık. Bitirip seccadelerimizi kaldırdık. Herkes birbirine bakıyordu. Hadi biraz sakin olun gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi gidelim. Kitaplarınızı unutmayın. Bakarak okuyacaksınız. Tamam hocam.
Evden çıkıp ormanın karanlığına doğru yol alıyorduk. Mera ve Hikmet ortalıklarda yoktu. Ormanda bayağı ilerledikten sonra hoca çantasından bir kese çıkarıp içindeki tozlarla bir çember yaptı. Ve küçük bir cam şişe eline alıp şişeyi bir eliyle kavrayıp sakladı. Çemberin ortasına ve yanlarına bir çeşit bir damga çizdi ve içlerine cin padişahlarının ismini yazdı. Ve yanımıza gelerek başlayalım dedi. Ve sure okumaya başlamıştı. Ormanın derinliklerinden büyük bir kalabalığın koşma sesi geliyordu ve daha da ses yaklaşıyordu. Bu ses yine kulağıma gelmişti. İçimdeki korku neredeyse bütün vücudumda hissediyordum. Arkadan da aynı ses gelmeye başlamıştı ama bu sefer bu yakınlaşma beni rahatlatıyor. Anlaşılan bunlar bizim kabileydi. Urda'nın kabilesi kendini göstermeden bize saldırmaya başladı. Bizim kabile de önümüze geçip onlara saldırdı. Kulağım öylesine ağrımıştı ki kulağımdan kan aktığını fark ettim. Cinlerin çığlıkları beynimin içinde yankılanıyordu. Burada bizim önümüze gelip sırıtıyordu. Anlaşılan çemberi görmemişti. Hoca elindeki şişenin kapağını açıp beklemişti. Burada çemberin tam ortasına geçince hoca elindeki çemberin üstüne attı. Taşlar bir anda yandı. Burada öyle güçlü bir çığlık atmıştı ki kulağımı kapatsam da sağır olabilirdim. Hoca sure okumaya başladı. Arkadaşlarımı koluma dürterek okusanıza dedim. Sus hoca sus. Hepimiz okumaya başladık. Artık Urda kendini deliye çevirmişti. Üzerimdeki enerji artık bitmiştir. Başım dönmeye başlamıştı. Bu sureyi okumak beni çoktan yok etmişti. Hasan ve Ali artık okumayı bırakmışlardı. Göz ucuyla baktığımda bayıldıklarını gördüm. Barış artık bütün enerjisini harcamıştı. Yere düşmesin diye çembere bir adım yaklaşmıştı. Onu tutmak için yaklaşmak istedim ama kulağıma duyduğum ses her şey beynimi patlatıyormuş gibi hissediyordum. Elimi Barış'a uzatıp geri çekmek isterken Barış bütün gücünü kaybetmişti. Ayaklarının titrediğini gördüm. Ayakları artık onu taşıyamıyordu. Ateş bir anda yükselince kendini ateşten kurtarmak için ileri adım attı. Ama çembere girmişti. Sureyi bozmadan devam ediyordum ama gücü azalmıştı. Burada Barış'ı görünce dizüstü yere boğazını sıktı. Yorgun kalan bedenin zar zor nefes alsa da Urda'nın boğazını sıkmasıyla nefes alması çok zor oldu. Artık kıpkırmızı olan yüzünün rengini kaybetmişti. Bedeni artık dayanamayıp bayıldı. Çembere atlamak için kendimi hazırlarken Hikmet'in beni durdurması için koşmasını görünce çembere hızla atladım. Hoca tam susmuşken devam etmişti. Urda'yı boğazından tutup yere itip ellerini bağladım. Artık gözlerinden ateş çıkarırcasına çığlık atıyordu. O kadar bağırmıştı ki gözlerim artık etrafı görmüyordu. Gözlerimle etrafı görmesem de hocanın sure okuması sayesinde Urda'da kıpırdayamıyordu. Dizimle Urda'ya baskı uygulayıp tam olarak etrafa ne oluyor anlamaya çalışıyordum. Artık çığlıklar azalıyordu. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Urda'nın bedeni yavaşça kül oluyordu. Urda'yı tuttuğum yerler yok oldu. Artık tutacak bir şey hissedemiyordum. Biraz eğilip Barış'ı tuttum. Nabzı vardı. Sadece biraz fazla bedenine yüklendi. Hoca bekle Botan. Çemberi bozuyorum bekle. Tamam hocam. Üzerimdeki yük gittikçe hafiflerken arkadaşlarıma bir şey olacak korkusuyla nefes ritmimi de bozmuştum. Hoca yanıma gelip beni yere oturtturdu. Efendim, izin verir misiniz içinize gireyim? Tamam Hikmet gir. Bir anda içimde dolaşan kanımın sesini duyduğumu hissettim. Etrafta biz ve Mera'dan başka kimse yoktu. Hocam, kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Rahat olun artık hiçbir şey olmayacak size. Artık içimdeki bütün korku gitmişti. Yeğene çocukmuş gibi yerinde duramaya sevinç dolu bir heves gelmişti. Barış'ı kaldırıp hocam Ali ve Hasan'ı nasıl taşıyacağız? Sen merak etme. Ali'yi Mera taşı. Kafamı sallayarak Barış'ı kucağıma alıp eve doğru gidiyorduk. Hikmet içimde olmasa Barış'ı sürükleyerek bile taşıyamazdım. Hocam kimse ölmedi değil mi bizden? Onların bütün cinleri yok oldu. Sadece 3 cin kaçtı. Bizden kimse ölmedi. Artık içimdeki mutluluğu kimse elimden alamaz diye düşünüyordum. Artık bana koşan ilmi bu sefer ben kovalayacağım. Evi uzaktan görünce biraz daha hızlı adımlarla eve ilerledim. Kapıyı açıp üst kata çıktım. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girip Barış'ı yatağına koydum. Hoca, Ali'yi de yatağa koyunca Mera'nın elinden Hasan'ı alıp yatağa koydum. Botan oturma odasının rafında kolonya vardı getirsene. Tamam hocam deyip odaya girdim. Elimizdeki kitaplar raftaydı. Bir an şaşırıp durdum. Kolonyayı alıp hocaya verdim. Hoca eline biraz su döküp yüzlerine serpti. Üçü de ayılmıştı. Hasan, ne oldu kazandık mı dedi. Ben de sen iyice dinlen. Kazandık dedim. Üçü de gülümseyerek gözlerini kapattı. Odadan çıkıp oturma odasına girdim. Hoca da peşimden odaya girdi. Hocam ben hüküm olmaya karar verdim. İsterse 10 yıl sürsün. Ben hüküm olmak istiyorum. Tamam Botan biliyorum merak etme. Sana öğreteceğim zaten dedi. Gülümseyip odadan çıktım. Banyoya gidip abdest aldım.
Arkamı döndüğümde hoca da abdest almak için beni bekliyordu. Banyodan çıkıp oturma odasına geçtim. Hem kendimi hem de hocanın seccadesini serip seccademin üstünde hocayı bekledim. Hoca içeri girip seccadeye geçti. Tekbir yaparak namazı başlatmıştı. Namazımızı kılınca seccadeyi kaldırıp mindere oturdum. Hocam ben yatmaya gideceğim. Biraz yorgunum. Tamam ben de ezan okunsun namazımı kılıp yatacağım. Kafamı sallayarak odadan çıktım. Kapıda kimse yoktu. Anlaşılan Mera dinlenmeye geçmişti. Odaya girip yatağıma uzandım. Hikmet içimden çıkıp dinlenmeye git. Peki efendim. Hikmet de gidince üzerimdeki yorgunluk üzerime büyük bir ağırlık yapıyordu. Gözlerimi kapatıp yatmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Günaydın. Size de. Herkes uyanmıştı. Üzerimdeki ağırlık pamuk olmuştu. Hayata artık bambaşka bir taraftan bakıyorduk bu sabah. Gerçekten kurtulduk mu? Evet. Dün ne oldu bilen var mı? Botan, sen hatırlıyor musun? Evet, her şeyi hatırlıyorum. Allah'a şükür hiçbir zarar görmedim. Bayılmadın mı sen? Hayır, anlasana. Tamam deyip yatağa doğruldum. Bak şimdi, böyle oldu. Botan. Artık neredeyse aradan 6 sene geçmiş ve sonucunda 3 gencin artık bir hüddam olmasıyla karşı karşıyaydı. Musallatı kazandığımız gün herkese nasıl savaş kazandığımızı anlatıyordum. Hepsi mutluluk içerisinde dinliyorlardı. O gün Barış hariç hepimiz söz vermiştik. Biz hüddam olacağız diye. Ali ve Hasan cinlerden daha güçlü olduğumuzu anladıkları için ikisinin de hüddam olmak istemişlerdi. İşte her gün ettiğimiz dua bugün kabul olmuştu. Üçümüzün hayal ettiği ilmi öğreniyorduk. Allah bize öyle bir ders vermişti ki bu işin dalga geçilecek ve hafife alınmayacak bir ilim olduğunu en iyi şekilde göstermişti. Barış bir hafta bizde kaldıktan sonra evine geri dönmüştü ve biz 10 senelik bir zaman geçirip buraya gelmiştik. Üçümüz de ayrı evlere çıkmıştık ve üçümüz de birer hüddamdık. Ben yine camcı işine geri dönmüştüm. Hasan ve Ali de beraber malzeme dükkanı açmışlardı. Artık üçümüzün de isimleri çoğu yerde bilinirdi. Sayısız insan kurtarmıştım. Sabah kahvaltısını yapıp işe gitmek için üstümüzü giyinmiştim. Her zamanki gibi hızlı adımlarla dükkana doğru yol aldım. Hoca bana arabasını vermek istemişti ama kabul etmemiştim. Ne zaman bu işi yapmak için besmele çeksem aklıma hocam gelirdi. Onunla kurtardığımız insanlar ve ilk kurtardığımız amcayla teyze aklıma gelirdi. Dükkana varmıştım. Selam verip içeri girdim. Ustam selamımı alıp Botan bu abinin evine gitti, bir pencerenin camı kırılmış, ölçüsünü alıp gel. Tamam usta deyip abiye baktım. Gel kardeş, gel benimle, ev biraz uzak. Mecbur yürüyeceğiz, kusura bakma. Yok abi estağfurullah deyip dükkandan çıktık. Yavaş adımlarla gidiyorduk. Cebimi elime götürüp metre cebimde mi diye kontrol ettim. Cebimde olduğunu anlayınca biraz rahatladım. Ne oldu, metreni mi unuttun? Yok abi cebimde, bak deyip cebimden metreyi çıkarıp gösterdim. Tamam deyip cebinden telefonunu çıkardı. Alo kızım, evi toparla, şimdi ustayla geliyoruz, tamam mı? Hadi görüşürüz deyip telefonunu kapattı. Gülümseyerek bana baktı. Telefonumun çaldığını fark ettim ve cebimden telefonu çıkarıp kimin aradığına bakmadan açtım. Alo. Selamun aleyküm Botan, nasılsın, iyi misin? Ve aleyküm selam Ali, iyiyim. Allah'a çok şükür. Seni sormalı, sen nasılsın, iyi misin inşallah? Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Diyecektim, işe gittin mi? İşteyim, şimdi bir abinin evine ölçü almaya gidiyorum. Bir sıkıntım var söyle. Akşam bana gelebilir misin diyecektim. Hasan da bende olacak bir iş var da biraz güçlü, bir musallat var. Tamam Ali, ben akşam elimden geldiğince erken gelmeye çalışacağım. Var mı başka bir şey? Yok, kendine iyi bak Botan. Kolay gelsin, Allah'a emanet, görüşürüz. Sana da kolay gelsin, Allah'a emanet ol. Orada görüşürüz. Allah'a emanet deyip telefonu kapattım. Gel kardeş, ev bu deyip kapıyı açtı. İçeri girip kapıyı kapattım. Merdivenlerden yukarı çıktık. Abi kapıyı çalıp içeri girdi. Müsait mi abi? Gel. Ayakkabılarımı çıkarıp içeriye girdim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. 14 yaşındaki bir çocuk selamımı alıp ayağa kalkıp oturuşunu düzeltti. Çocuğa bakıp gülümsedim. Bak bu pencere, bir de senin yanındaki kapı camı var. O bütün kapıların camlarından farklı. Onu değiştirip bütün kapıların camına aynı desende takacaksın. Tamam abi deyip kapıdan diğer kapının camına baktım. Zeytin dalı deseni, tamam abi. Ben şimdi ölçüsünü alıp camları takarım dedim. Ve cebimden telefonumla metreyi çıkardım. Telefonumun notunu açıp yanımdaki koltuğun üzerine bıraktım. Metreyle kapının ölçüsünü alırken fısıldayarak 32.5x27 dedim ve telefona aldığım ölçüyü kaydettim. Bir de bu pencerede mi abi? Evet o, tamam deyip içeriye girdim. Ölçüsünü aldım, telefona kaydedip abi ben şimdi camları kesip geleceğim deyip evden çıktım. Dükkana doğru yol alırken ustamı aradım. Alo usta, 32.5x27'yi 50x52.5 ölçüde cam kessene. Ben gelip hemen alıp gideyim. 32.5x27 zeytin dalı kes, diğeri düz cam. Tamam kesiyorum deyip telefonu kapattı. Hızlı adımlarla ilerlemeye başlamıştım. Dükkana girip selam verdim. Selamun aleyküm, camları al arabaya koy, ben geliyorum. Tamam deyip çantayla camları arabaya koydum. Camları bağlarken usta dükkanı kapatıp arabaya bindi.
Ben de arabaya binip usta düz git dedim. Tamam deyip arabayı çalıştırdı. Eve geldiğimizde camları evin kapısına koydum. Aşağı inip arabadan çantayı aldım. Botan 60 TL alacaksın. Ben fabrikaya gideceğim. Dükkan anahtarını al. Tamam usta deyip eve girdim. Kapıyı çalıp selam vererek içeri girdim. Müsait mi abi? Gir gir. Kapıyı açıp çantayı yere koydum. Camları da içeri alıp kapıyı kapattım. Kapıdaki camı sağlam çıkarıp köşeye koydum. İki camı da takıp çantayı topladım. Abi 60 TL vereceksin dedim. Abi cebinden cüzdan çıkarıp 60 TL verdi. Kolay gelsin. Allah razı olsun deyip evden çıktım. Sağlam çıkarttığım camı da alıp dükkanı açıp camı masaya yatırdım. Çantayı yere koyup dışarıya baktım. Dışarı bakarak cam sille bezi çıkartıp camı sildim. Nedense kötü bir enerji hissediyorum. Bir şeyler ters gidecekmiş gibi camı iyice temiz olunca masadan kaldırıp camların arasına koydum. Sandalyeye oturup telefonumu çıkardım. Adamın evindeyken telefonumu arayan kişi arayıp telefonumu hoparlörüne aldım ve masaya bıraktım. O sırada fırçayı alıp masanın altını temizlemeye başladım. Alo. Alo selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam size bir şey soracaktım da müsait misiniz? Estağfurullah. Hocam benim oğlum neredeyse her gün kabuslar görüyor. Yanında bir anda gölgeler geçiyor. Hep evde hayvanlar görüyormuş. Ben de sizin numarayı Zeynep abladan aldım. Bana seni tavsiye etti. Efendim ismi Sefer. Allah razı olsun Sefer. Benim bu akşam bir işim var. Yarın akşam size geleceğim. Orada Allah'ın izniyle Allah'ın bana verdiği ilimle halledeceğiz. İnşallah merak etmeyin. Allah razı olsun hocam. Siz Zeynep ablanın evine gelin. Biz orada olacağız. Tamam Sefer. Başka bir şey var mı? Sefer. Yok hocam Allah razı olsun. Görüşürüz. Tamam Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak deyip telefonu kapattım. Hikmet neyi var? Efendim musallat var. Davet mi yapmışlar yoksa inanmıyor diye mi? Kendisi ateist efendim. Tamam Hikmet deyip fırçayı yerine koydum. Saat akşam 6 olmuştu. Ben de rodaj makinesini açıp rodajlanmanın gereken camları rayların üstüne koyup makineye başlattım. Camları bitirince kapının yanına koydum. Makineyi kapatırken usta gelmişti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam usta. Botan sen çık. Ben de zaten şimdi dükkanı kapatıyorum. Tamam kolay gelsin Allah'a emanet ol usta. Sen de. Dükkandan çıkıp Ali'nin evine doğru yol aldım. Ali'nin evine varmadan belki bir şey görüp alırım düşüncesiyle pazardan gidiyordum ki takı satan bir esnaf gördüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Efendim Abdullah abisine büyü yapılmıştı. Siz bozdunuz. Tebessüm edip Abdullah'ın kardeşi nasılsın? İyisin inşallah. İsminizi girebilir misin bana? Ali hocam istediğini seç al. Hocam ne alırsan al para almayacağım. Estağfurullah Ali estağfurullah deyip yüzüklere baktım. Gözüme bir yüzük takılmıştı. Yeşil taşlıydı. Bir tarafında Hazreti Süleyman'ın mührü, diğer tarafında ise sadece azam duası yazılıydı. Elimi alıp iyice baktım. Yanlarında da besmele yazıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Ali bunun hediyesi kaçadır? Hocam hediye etmemi kabul etmeyeceksiniz biliyorum. Şu kadar para verirseniz olur. O kadar indirim yapma. Beni de normal müşterilerimden gör. Al 100 lirayı. Hocam lütfen verdiğim fiyatı yükseltmeyin. İndirin. Daha iyi benim için. Daha mı çok mutlu olurum. Gülerek parayı verdim. Yüzüğü alıp parmağıma taktım. Hadi. Kendine iyi bak Ali. Abdullah'a selam söyle. Aleyküm selam hocam sen de. Hadi Allah'a emanet ol. Ali'nin evine varmıştım. Kapıyı çalmak üzereyken kapıyı Mera açmıştı. Bismillah. Hoca da var. İş vahim galiba. Büyük. Kafamı sallayıp içeri girdim. İçeride Hasan Ali Hoca ve bir gençten başka kimse yoktu. Tabi cinleri saymazsak. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam Botan. Gel bir iş var. Sabun büyüsü diye tahmin ediyorum. Sabun mu? Esselamun aleyküm. Genç nasılsın? Çok kötüyüm hocam çok. Allah'ın izniyle çözeceğiz merak etme. Hocam durum nedir? Efendim ismi Mert köyde yaşıyor. Büyüğü tuvaletin altına saklamışlar. Büyük dedesine yapılmış ama ne büyüsü olduğunu anlayamadık. Şimdi konuşturacaklardı ama sizi beklediler. Anladım Hikmet anladım. Sakalımı sıvazlayıp hocaya baktım. Hocam isterseniz başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Ya Hamit. Hoca ayağa kalkarken bir eliyle diğer elini tutup kalkıyordu. Bu beni çok üzüyordu. Bismillah deyip hepimiz ayağa kalktık. Botan gel. Ben biraz bitkinim. Tamam hocam sıkıntı yok siz sandalyeye oturun. Tebessüm edip sandalyeye oturdu. Mert'in karşısına geçip besmele çektim. Bismillah ya Ahmet, ya Ugat, dile gel ya cinni. Hikmet ve Mera büyüğünün cinlerinin en yetkilisini dile getirdi. Ali ve Hasan'ın cinleri evi çember alıyorlardı. Hasan ve Ali'ye baktım, onlar da gence bakıp izlediler. Yüce Allah tarafından lanetlenmiş pis şerli. Neden bu gence musallat oldunuz? Sana ne? Cin. Meracinin gırtlağını bütün gücüyle sıkmaya başladı. Rahat bırakın konuşabilsin. Büyü. Demek büyü. Ne büyüsü? Karabal büyü. Kime yapıldı? Büyük dedesine. Peki büyü nerede? Olmaz. Ne olmaz? Söyleyemem. Söylersen beni yakarlar. Sen söylemezsen ben şimdi seni yakacağım. Oturduğu evde dışarıda olan tuvaletin içinde. Tamam Hikmet merak. Kafasını koparın. Hayır. Pis çamur. Sen askerlerin olmasa bir hiçsin. Korkak çamur parçası. Bırakın gitsin. Genç konuşma yaptığımızdan dolayı enerjisi bitmişti. Çıkar çıkmaz yere yıkıldı. Ayı tutup minlere koydu. Hocam. Tamam Botan. Hemen gidelim. Hocam yarın sabaha bitiririz.
Peki o zaman gidelim. Hocam isterseniz siz gelmeyin, biz hallederiz. Merak etme Botan, bir şey olmaz. Hocam Botan doğru söylüyor, biz hallederiz. Zaten 3 kişiyiz, hemen biter. Evet hocam, gerek yok, siz dinlenin. Kalktığınızda biz burada oluruz. Tamam o zaman, kendinize dikkat edin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Hadi gidelim Mert. Hadi gel gidelim. Durun. Mera da sizle gelsin. Ne olur ne olmaz. Ali ve Hasan'a baktım. Ali. Merak etme, evdeki muskalar cinlerin içine girmesine izin vermez. Kafamı sallayıp olur dedim. Mert'i tutup ocağın arabasına kadar götürdüm. Arabaya binip hastane valiye baktım. Onlar da arabaya bindi. Mert, senin köyün yolunu tarif edebilir misin? Ederim hocam. Yardakçı köyünü bilir misiniz? Bilirim. Hocam o köyün biraz ilerisinde yolun yanında bir ev var. O evde yaşarım. Tamam biliyorum o evi. Arabaya çalıştıp oraya doğru yol aldım. Yaklaşık 1 saat gittikten sonra sonunda varmıştık. Arabadan inip kapının önüne geldik. Kapı tahtadandı. Kapının sağ tarafının altına sağ elimin işaret parmağını koydum ve sure okuyarak işaret parmağımı yukarıya doğru sürttüm. Aynısını üst ve sol tarafa da yaptım. Bu sefer yere yine işaret parmağımı kapının alt kısmına koydum. Sure okuyarak sağdan sola 3 defa sürer gibi okuyarak işaret parmağımı sürttüm. Ali ve Hasan'a bakarak büyü yok dedim. Mesmeye çekip sağ ayağımla içeri girdim. Ev büyük bahçeliydi. Ali, sen evin kapısına bak. Hasan, sen de tuvalet kapısına bak. Büyü var mı kontrol edin. Mert bahçenin köşesine duran sandalyeye oturdu. Ali, kapının üstüne büyü yapılmış. Ali, sen büyüyü boz. Hasan, ne oldu? Kapıda da büyü var. Tamam Hasan, senle ben tuvaletteki büyüleri bozalım. Ali de evdeki büyüyü bozunca bize yardıma gelir. Mera, Hikmet, etrafa bakın, cinler var mı? Peki efendim. Mera kafasını sallayıp yok oldu. Mesmeye çekip ardından Fatih ve Ayet-el Kürsü okudum ve Hasan'a başlayalım dedim. Tamam. Ben büyüleri çıkartırım. Sen yere çarşaf veya büyük tepsi varsa bir tane getir. Yere ser. Tamam. Ağacın yanındaki kazmayı alıp mesmele çektim ve lavaboya girdim. 1 metre bile kazmadan hayvan kemikleri çıktı. Efendim, evde 2 tane cin ve etrafta da 3 tane cin yakaladık. Hepsini gönderdik. Mera etrafta başkaları var mı diye dolaşıyor. Tamam Hikmet, sen büyülerin etkisini boz. Peki efendim. Hikmet büyüleri bozarken Hasan da gelmişti. Elinde çarşaf vardı. Yere serip bana baktı. Hasan. Çarşaf ve büyük tepsi ararken ahır gibi bir yer gördüm. Oraya doğru yürümeye başladım. Kapının önünde büyük bir beyaz çarşaf vardı. Kafsa seslendi. Efendim, tuzak var. 10 cin ahırın arkasında bekliyor. Hikmet veya Mera'ya çağır. Sen gelene kadar oyalarım. Tamam efendim. Enerjimi bitirmeden bunları tutmam lazımdı. Mesmeye şeker çekmez saldırmaya başladılar. Bağırarak güçlü bir sure okudum. Acıdan kıvranmaya başladılar. Çığlıkları kulağımda yankı yapıyordu. Nefesim bitmek üzereydi. Kafsa ve Mera gelip cinlerin 4 tanesini tuttular. Ben sureyi bitince diğerleri kaçtı. Eğer bir daha buraya gelmeyecekseniz sizi bırakacağım. Hepsi kapılarını salladı. Bırakın gitsinler. Çarşafı alıp hızlı adımlarla Botan'ın yanına gittim. Çarşafı yere serip Botan'a baktım. Tamam deyip bozulan büyülerden birini çarşafın üzerine attı. Ali yanımıza gelip çok kötü, hem de çok kötü. Kapıdaki büyüyü bozdum ama evin duvarlarında ondan fazla büyü var. Bismillah. Botan. Bismillah. Tamam Ali, ahır mı var o zaman? Evet. Evin sol tarafında biraz ileride bir ahır var. Tamam o zaman, sen ahıra git bak kaç tane büyü var. Benle Hasan da buradaki büyüleri bozup evdeki büyülere geçeceğiz. Tamam. Ali 2 adım attıktan sonra bana kötü bir ifadeyle baktı. Ne oldu? Efendim, cinler geldi, geç kaldık. Hasan, hemen Mert'i çembere alın. Kafsa, Mera. Mert hemen yanınıza geldi. Ne oldu hocam? Üçümüzün ne telaşlı cümleleri Mert'i bayağı korkutmuştu. Merak etme, korkulacak bir şey yok. Sadece yere otur. Tamam hocam. Kafsa ve Mera Mert'i çembere aldılar. Hiç beklemeden cinler de gelmişlerdi. Neredeyse 25 veya 30 tane cin gelmişti. Anlaşılan sadece insan değil, cinler de Mert ve onun soyundakilerin böyle olmasını istiyordu. En yetkiliniz kim? İri ve uzun boylu bir cin öne çıkıp benim dedi. Başı yere bakıyordu. Bağırarak Arapça yüzünü göster dedim, cevap vermedi. Bir daha bağırdım. Yüzünü göster. Neden karşılıyorsunuz? Kimsin? Öfkeli bir sesle bakıyordu. Sol kulağı yoktu ve yüzü buruş buruştu. Kimsin? Vura. Demek Vura. Hangi kabiledersin? Şehzade kabilesi. Ali ve Hasan'a baktım. Onlar da bana baktılar. Botan. Bir dakika. Ali, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya cinli? Allah şahittir. Burada Resulullah'a yemin ederim. Seni ve arkadaşlarının birini bile öldürmeden gitmem. Ateşten olmam. Ben doğru söylerim. Yalan söyleme. Siz hepiniz öldünüz. Yüce Allah hepinizi helak etti. Biriniz bile sağ çıkmanız imkansızdı. Demek ki Rabbin o kadar güçlü değil. Siz Rabbinize fazla yüceltmişsiniz. Tövbe de pis ifrit. Rabbime yemin ederim seni yaşatmam. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Asıl sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Derin nefes alıp Urda'yı öldürdüğünüz sureyi okudum. Böyle bir sureyi uzun zamandır okumamıştım. Yanlış söylersem olacakları düşünemiyordum. Çığlıkları o kadar yükselmişti ki ne yapacağımı bile unutturuyordu. Rabbimin helak ettiği bir kabilenin çocuklarıyla, hatta büyük torunlarıyla karşılaşmıştım.
Neredeyse ölmek üzerelerdi. Ama bu kadar kolay ölemezlerdi. Bu işte bir şeyler vardı. Beynimde dolaşan soruların cevabını bunlardan başka kimseden bulamazdım. Sureyi okumayı kestim ve Hikmet'e baktım. Ne oldu Çamur? Beni öldüremeyeceğini mi anladın? Pis bir gülümseme belirtti. Hikmet, hemen bunları gönder. Yoksa Rabbime yemin ederim elimden kaza çıkacak. Beni Rabbin yenemeli. Topraktan olma. Sen mi beni öldüreceksin? Hikmet, Merak, Kafsa, Vecrun. Cinlerin boğazını tutup güçleriyle sıkıyorlardı. Hikmet buranın boğazını sıkacakken tek eliyle Hikmet'i savurdu. Ali bağırarak cinleri gönderen sureyi okudu. Ali ne yaptın? Görmedin mi Botan? Nasıl Hikmet'i eliyle savurdu? Eğer ben sureyi okumasaydım ya bizden ya da onlardan biri ölecekti. Haklısın. Haklısın. Buradaki büyüleri bozalım. Sonra da bu büyünün kaynağını bulup yok edelim. Ondan sonra bunlarla ilgileniriz. Tamam doğru söyledin ama karşımızdakileri unutmayalım. Şehzade kabilesi duruyor. Hasan doğru söylüyor Botan. Unutmayalım ama bu büyünün kaynağı burada olamaz. Ya da Şehzade kabilesi büyük bir iş çeviriyor. Evet deyip başımı salladım. Beynimde o kadar çok soru vardı ki başımı ağrıtmaktan başka hiçbir şey yapmayacaktım. Neyse hadi bu büyüleri bozalım sonra bakacağız. Hadi o zaman. Sabah saat 6 olmuştu. Bütün büyüleri bozmuştuk. Mert bütün büyüleri bozduk ama bu gece benim evimde kal. Benim evim daha güvenli. Siz nasıl isterseniz hocam. Allah razı olsun. Tamam sen arabaya binip bizi bekle. Tamam. Rabbime çok şükür bitirdik. Evet çok şükür. Şehzade kabilesi gerçek mi sence? Ali Rabbimin kesin bir bildiği vardır. Doğru söyledin Botan. Kafsa'ya büyünün kaynağı nerede olduğunu öğrenmeye gönderdim. Olmaz. Hasan tek başına gitmesin çok tehlikeli. Hikmet de gitsin yanında. Vecrun da gelsin. Tamam o zaman. Hikmet gidin üçünüz ama sakın ayrılmayın. Ayrılırsanız tuzağa düşme ihtimaliniz var. Peki efendim. Arabaya binip debriyaja bastım. Bir saatlik yolun sonunda eve vardık. Arabadan inip kapıyı çaldım. Geldim. Hocam kapıyı açıp hoş geldiniz çocuklar. Selamun aleyküm hocam. Hoş gördük. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İçeri girin. Hadi anlatın duyduklarım doğru mu? İçeri girip doğrudur hocam. Şehzade kabilesi hala yaşıyor dedim. Estağfurullah. Estağfurullah azim. Hocam size cinayet tarihini anlatan ve onun gibi bir kitap yok mu? Var evlat ama emin misiniz? Hem de çok hocam. Hasan doğru diyor. Hocam. Hem de çok. Peki bu kitap nerede? Hemen bakmamız lazım. Evde olun. Hemen eve gitmemiz lazım. Tamam o zaman. Hemen çıkalım. Hadis bismillah Ali. Arabayı sen sür. Önce benim eve gidip birkaç kitap almamız lazım. Belki işimize yarar. Olur. Mert seni oradan oraya sürüklemek istemem. İstersen burada kal biz geleceğiz. Olur hocam. Allah razı olsun her şey için. Allah razı olsun. Arabaya binip benim eve doğru gidiyorduk. Hocam sizce nerede gerçekleşti? Hepimiz de Allah'ın kudretine şükürler olsun ki nerede olduğu fikrinde aynısı. Konya'da yani Şehzade kabilesinin 1500 yıl önce Cin peygambere saldırdığı yer. Haklısınız hocam ama göreceğiz. Allah'ın izniyle eve gelmiştik. Ben kitapları alıp geliyorum. Tamam evlat sen gidip al. Biz de burada bekleyelim. Tamam hocam dedim ve arabadan hızlıca inip eve girdim. Üst katta çıkıp kitapları koyduğum rafa yaklaşıp altında olan sandığı açtım ve 4 kitabın hepsini de aldım. Hızla aşağı inip kapıyı kilitledim ve arabaya bindim. İnşallah burada bir şeyler yazıyordur. İnşallah. Buyurun hocam kitaplar. Bismillah. Bu kitapları biliyorum. Bu kitap Cin peygamberini anlatıyor. Diğerleri de bazı büyük olayları ayrıntılı şekilde anlatıyor. İşimize yarayabilir. O zaman Ali hemen hocanın evine sür. Gidelim. Orada bir okuyalım. Haydi. Bismillah. Allah sanımızın en hayırlısı nasip etsin inşallah. İnşallah. Herkes bir kitap alsın, evine okumaya başlayalım. Bir saate yakın okuduktan sonra eve varmıştık. Subhanallah, burada hiçbir şey yok. Bildiğimizden başka. Anlaşılan burada biraz vakit geçireceğiz. Bari Mert'i de unutmayalım, yanımızda dursun. Doğru söylüyorsun evlat, sen git al gel. Hemen hocam. Arabadan inip eve giderken ben de direksiyona geçip yavaş bir kalkışla dönüş yaptım. Botan Mert'i almaya giderken biz de eve geçmiştik. Allah sonumuzun en hayırlısı nasip etsin, sonucu ölüm de olsa. Hocam kitaplar nerede? Birkaç kitap malzeme odasındaki kilitli sandıkta önemlidir. Onlar da Mera biliyor. Tamam hocam. Mera nerede peki? Siz sormadan kitapları getirmesi için gönderdim. İyi yaptınız hocam. Biz de kitapları alalım. Siz odaya geçin ben getiririm. Siz nasıl isterseniz hocam deyip Hasan'la beraber yukarıya çıktık ve odaya girdim. Hasan kardeşim. Hasan bana bakıp efendim dedi. Hikmet'ten Kafsa'dan ve Cud'dan hiç haber aldın mı? Ben de merak ediyorum almadım daha. Allah şeytanın şerrinden korusun. Amin kardeşim amin. Hoca içeri telaşlı bir şekilde girip kitapların yerinde değil. Birileri kitapları almış dedi. Bismillah. Emin misiniz hocam bu nasıl olur? Daha da hırsız mı girdi eve? Olur mu Ali? Tamam sakin olun hocam. Oturun önce deyip oturması için yardım ettim. Şimdi hocam bir bekleyelim. Mera gelsin. Belki o kitapları almıştır. İnşallah almıştır inşallah. Hocam su getirmemi ister misiniz? Allah razı olsun Hasan'ım. Getirirsen iyi olur Hasan'ım. Hızla odadan çıktı ve çıkmasıyla odaya girip hocam bir bakar mısınız demesi bir oldu. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Bismillah. Ne oldu bu deyip hızla ayağa kalkıp hocanın kalkmasına yardım ettim.
Kapıdan merdivenin önünde diz çökmüş şekilde masum ve gözleri dolu bir yüz ifadesiyle bakan birinin olduğunu gördüm. Ve bu Mera'ydı. Hoca hemen yanına gidip elini Mera'nın alnına koyup bir şeyler söylediğini duydum. Ne oldu Mera? Ne oldu da Mera gibi biri bu hale geldi hocam? Botan. Mert de hızla hocanın evine giderken nedensizce gözüm kararmıştı. Arabayı yavaşlatıp mensmene çektim ve salavat getirdim. Mert iyi misin hocam? İyiyim. Gözüm karardı bir anda. İsterseniz ben sürerim arabayı. İyi olur. Mert sen sür deyip arabadan indim. Mert de yer değiştirip Ahmet'e seslendim. Mert yol bitene kadar devam et ve sağa giden yola gir. Tamam hocam. Ahmet'ten ses gelmiyordu. İçimde nedensiz kötü bir his vardı. Mert, biraz hızlanır mısın? Peki hocam. 10 dakika sonra eve varmıştık. Arabadan inip kapıyı çaldım. Hocam arabayı şuraya park edelim. Böyle iyi mi? İyi böyle Mert. Gerek yok gel. Ali. Hocam Eren'in alnına yüzüne koyup bir şeyler söylediğini duydum. Ben de şifa kitaplarından aklıma gelen duaları okumaya başladım. İyi misin Meral? Gözlerini bana devirip kafasını salladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca elini çekip ne oldu dedi. Mera, siz daha gelmeden eve kitaplara bakmaya geldim. Her tarafta Şeyzare kabilesindeki cinler vardı. Evin her köşesinde ellerini sürterek sanki Kabe'ymiş gibi tavaf yapar şekilde dönüp bir şeyler okuyorlardı. Söyledikleri şeyler çok eski İbranice diliydi. Sadece birkaç kısmını tek anladım. Hoca ne diyorlardı peki Mera? En yücemiz o, koruyucumuz o, Allah'tan üstün olan o. Allah'ın sellere seyyidine Muhammed ve alâli seyyidine Muhammed. Ne diyor bunlar hocam? Kimden bahsediyorlar? Subhanallah. Allah sonumuzu hayır eylesin. Şerlerden ve nefsimizden korusun. Amin hocam, amin hocam. Merak. Daha bitmedi efendim. Onlar beni fark edince ne yapacağım diye kararsız kaldım. Bu resimli şerli bana kaçamayacaksın. Ama bize bir şeyler de yapamayacaksın. En azından üç dostun bizde olduğu sürece ben onu duyunca boğazını tutup sıkmaya başladım. Bana tırnaklarını batırmak üzereydi. Elini tutup onu bütün gücümle boğazlıyordum. Bir anda gülüp bana baktı ve diğer şerler üzerime geldi. Ben Ahmet ve diğerleri neredeler dedim. Bana içerdiler ama dikkat et, biraz enerjileri az. Eve hızla girdim. Ama tuzak olduğunu anladım. Efendim evden çıktığımızda yaptığımız ritüeli bozmuştum. Burada içeri girip senden hoşlandım Cilmi. Şerliler içeri girip bana saldırdılar. Ben karşılık verdim ama kitabı bulup alemimize döndüler. Peşlerinden gittim ama bulamadım. Mera'nın lafını kapının çalması kesmişti. Ben aşağı bir aşağı indim ve kapıyı açtım. Botan selamun aleyküm kardeşim dedi. Ben de aleyküm selam dedim. Mert selamun aleyküm. Hocam ve aleyküm selam. Mert hoş geldiniz geçin dedim. İçeri girip yukarı çıktık. Mera'yı oturma odasına girerken gördüm. Ben de oturma odasına girdim ve Hoca ile Hasan yüzündeki ümitsizliği çoktan bariz anlaşılıyordu. Botan selam verip arkamda içeri girdi. Ardından Mert de girdi. Hasan ve Hoca aleyküm selam dedi. Oturun durum çok vahim. Tuzağa düştük dedi. Botan. Odaya girip selam verdim. Hasan ve Hoca selamımı aldı. Yüzlerindeki bu mutsuzluk kaynağı neydi diye sormadan Ali durum vahim. Oturun tuzağa düştük demesi bir oldu. Bismillah, hayırdır inşallah, ne tuzağı dedim. Hasan Vura ve kabilesi geldi. Mera'yı tuzağa düşürüp kitabı alıp gitmişler. Ve yetmezmiş gibi bir olay daha var. Mera ilk geldiğinde ev sanki Kabe'ymiş gibi tavaf yapıyorlarmış. Ve eski İbranice dilde en yüce o, koruyucu, Allah'tan üstün olan o. Şehadet çekip Ahmet Vecun ve Kafsa nerede dedim. Hasan, biz de bilmiyoruz kardeşim ama senin bir fikrin var mı bunların neden bahsettiğinden? Şehzade kabilesi için gönderilen cin peygamber bunları ikinci kez İslam'a davet etmeye gittiğinde kabile lideri cin peygamberine bunu söyledi ve ardından Şehzade kabilesinde İslam'a geçen cinler şeytan gelip onların aklını karıştırıyordu. Her geldiğinde dedi. Ayrıca siz emin misiniz? Sadece bunları demedi. Lider çok şey dedi. Siz sadece birazını mı anladınız? Evet Botan, doğru bildim. İyi de bunlar madem şeytana bu cümleleri kullanıyorlar. Ondan yardım mı istiyorlar? Belki Hasan Hoca, Ahmet, Burcan ve Kafsa'yı hemen bulmamız lazım. Nasıl hocam? Konya'daki büyüktem arkadaşımı arayacağım. Durumu bir de ona anlatayım. Ve Konya'ya gitmemiz gerek. Haklısınız hocam. Buradan bir şey yapamayız. Tamam o zaman. Akşam yola çıkarız. Mert. Lavaboya gitmem gerekti. Bu aradan çıktık. Derin bir iş çekip hadi namaz kılalım. Herkes ayağa kalktı. Ben de tamam sakin ol. Sadece bir musluğumuz var. Hocam gelin size yardım edeyim dedim. Abdest almasa yardım ettikten sonra ben de alıp içeri girdim. Ali ve Hasan da alıp seccadelerini serdiler. Hadi bismillah dedim. Mert içeri girip beni de bekleyin dedi. Gel Mert gel. Tekbir çekip namazı kıldık ve seccadeleri kaldırdık. Merhaba beynime fısıldamaya çalıştığını fark ettim. Anlaşılan gerginim. Ve o da yorgun olduğu için beynime girememişti. Derin bir nefes alıp rahatlamaya çalıştım. Bana Botan Mert içeriye geldiğinde kalbi olduğundan hızlı atıyordu. Sanki bir şey yapmış gibi ama yorgunluğumdan aklını daha okuyamadım. Tamam Merak. Söylediğin iyi oldu. Bu sefer durum çok önemli. Her şeye dikkat etmemiz gerek dedim. Ve Hasan bana bakıp ne oldu dedi. Bende bir şey yok dedim. Emin misin? Evet kardeşim merak etme. Hasan etrafta şerliler var. Enerjilerini hissedebiliyorum demesiyle oturma odasından camın patlaması bir oldu. Allahu Ekber. Hocam siz burada kalın. Biz hallederiz.
Ayağa kalkıp odadan hızla çıktım. Peşimden Ali ve Hasan da geldi. Mera'ya fısıldayıp hocanın yanında kalmasını söylerken etraftaki cinlilerin ormana doğru koşuyorlardı. 4-5 yerli neden bize sataşsın ki düşüncesiyle durun. Bu da tuzak belli. Evden uzaklaşmamızı istiyorlar. Yoksa az sayıda gelecek kadar cesur değiller. Haklısın Motan, eve dönelim. Hadi deyip içeri girdim. Hoca ne oldu? Hocam tuzaktı belli. 4-5 yerli ormana koştular. O kadar sayıyla gelmezler. Bir şeyler dönüyor. Bunlar durmayacak belli. Motan, senden getirdiğimiz kitaplar nerede? Bilmiyorum hocam. Ben Mert'i almaya gitmiştim. Ali Mert, hiç burada kalın 4 kitap gördün mü? Hayır hocam. Botan, hemen ormana gidip kitapları almış olabilirler. Ben de artık ne yapacağım bilmeyen çaresiz insanlar gibi elim ayağıma dolanmış şekilde bir şey demeden hızla odadan çıktım. Ali peşimden gelirken, Ali sen burada kal, hocaya bir şey olabilir dedim. Bana tamam dedi. Ve Hasan benim önüme geçerek evden çıktı. Kapıyı kapatıp koşarak ormana girdim. Hasan, ayrılmayalım. Ne olacağı belli değil. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Ormanın ortalarına kadar geldik ama biz iz bulamadık. Hasan, bir şey buldun mu kardeşim? Evet. Şu ağacın dalına bak deyip ağacın tepesini işaret etti. Dala baktığımda ucunda bir kağıt vardı. Tamam, onu nasıl alacağız? Bilmiyorum. Merdiven getirmemiz lazım. Hadi hızlı. Artık nefesim kesilmişti. Biraz yavaşlamalıyım Hasan. Tamam kardeşim, zaten geldik. Evi görmüştüm. Hızlı adımlarla eve gelip kapıyı çaldım. Açıp merdiven var ama küçük, bize yetmez. Mera kağıdı almaya gittim. Mera toparladı mı kendini? Hafif gelin içeri. İçeri girip oturma odasına girdi. Hoca ağaçtaki kağıdı tutuyordu. Ne yazıyor hocam? Bir sembol var. Ve Şehzade kabilesinin lideri. Arkasında da aradığım hüddam arkadaşın ismi. Hocam neler oluyor? Ne yapacağız? Neden yola çıkmıyor? Sakin ol Mert. Şimdi yola çıksak çok iyi olur galiba. Haklısınız, hadi gidelim Ali. Ritüel odasındaki çantamı alıp getirir misin? Tabii hocam. Deyip odadan çıktı. Ben de malzeme odasına baktım. Bir şeyler lazım olabilir. Tamam. Hasan. Artık neler olup bittiğini hiç anlamamıştım. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Mecrum ve diğerleri olmadan hiçbir şey yapmayacağız, bunu biliyorum. İçinde bitmeyen bir kötü enerji ve kağıtta Hüttam Hoca'nın ismi yazıyor. Bu ne demek? Bu da mı tuzaklardan biri? Neden hiçbir şey yapamıyoruz, engelleyemiyoruz? Aklımdaki sorular bitmeyecekti. Çaresizliği neredeyse o kadar uzun zamandır hissetmiyordum ki unutacakmışım meğer. Hocam, kimseden yardım alamayacağız. Kabilemize ihtiyacımız var. Nasıl çağıralım Hasan? Durumu anlattığımızda nasıl bir savaş çıkar bilmez misin? Kolay bir şey değil. Bu tek başımıza halletmemiz gerekir. Haklısınız hocam. Ali içeri girip hadi gidelim. Ben de tamam deyip ocağın arkasından odadan çıktım ve evin kapısını kilitleyip arabaya bindim. Mert'e arabaya binince Botan hafif bir kalkışla sürmeye başladı. Arabada Mert'e bakınca sanki bir şeyler çeviriyor gibiydi. O kadar şeyin ardından her dakika ortadan kayboluyor gibi hissettiriyordu ve neden hiçbir şey yokmuş gibi vurdum duymazdı. Artık stresten başkalarını şüpheli bulur olmuştum. Mert ne yapabilirdi ki? En fazla. İyice kafayı üşüttüm. Botan. Neredeyse 8-9 saatlik bir yola çıkmıştım ve yanıma bazı ritüel için eşyalar aldım. Benzin azdı. Onun için bir istasyon durup benzin almamız lazımdı. Bir saat sürmemle beraber bir saatlik derin bir sessizlikle peşinden geliyordu. Şu istasyona girip benzin almamız lazım. O sırada yiyecek alır mısınız? Ali, alırım kardeşim. Arabayı durdurdum ve Ali ve Hasan da arabadan indi. Mert, ben de lavaboya gideyim deyip arabadan indi. Buyurun efendim, kaç liralık depoyu filler misiniz? Hocam, sizce Mert bir şeyler çeviriyor mu? Çok kötü enerji var içinde. Bir şeyler dönüyor etrafta. Ben de fark ettim Botan. Allah bilir, her şeyi gören ve duyan Allah inşallah duamızı kabul eder dedi. İnşallah hocam dedim. Ali ve Hasan da marketten çıkıp yanımıza yaklaştı. Botan, bagajı açar mısın? Bagajı açıp Hasan, bagajdaki şişelere de benzin katar mısın kardeşim? Tamam. Mert de gelip arabaya bindi. Fiyatı 632 lira 35 kuruş efendim. Al kardeş, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim size de. Allah razı olsun deyip arabayı çalıştırıp sürmeye başladım. İstasyondan çıkıp yola gittim. Mert girdi mi lavaboya? Evet Ali hocam. Neden sordun? Kapı kilitliydi de adama sordum da arızalı dedi bana. Doğru hocam, bayağı sıkıştığımı söyleyince açtı. Allah razı olsun adamdan tekrardan. Anladım kardeşim. Aynadan Mert'e bakınca terlediğini gördüm. İyi misin Mert? İyiyim hocam. Peki. Artık Mert'e olan şüphelerim daha da yükseklere çıkmıştı. Ama neler peşindeydi hala anlayamıyordum. Neredeyse yolu bitirmiştik. Yarım saat içinde Konya'da olurduk. İçimde uzun zamandır gerilim hissetmiyordum. Neler olacaktı bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kazanacak mıyız bilmiyorum. Bildiğim tek şey zarar göreceğimizdi. Hocam, siz tutam arkadaşınızın evini biliyor musunuz? Hoca. Evet Botan, biliyorum. İstersen ben süreyim. Sen geç arkada, gözlerini dinlendir biraz. Çok iyi olur hocam deyip arabayı sağa çekip hocayla yer değiştirdim. Ve gözlerimi kapatıp başımı ağrıtmayacak şeyler düşünmek için eski anılarıma daldım. Yıllar önce de bu hisleri yaşıyordum. Kazanacak mıyız? Galiba zarar görmeden bitmeyecek. Bazılarımız ölecek mi? Aynı şeyler tekrar yaşanacak mı? Kalsın, böyle iyiyim. Ekmet. Ekmet, neredesin dostum, ihtiyacım varsa. İnşallah bir şeyin yoktur.
Eğer sana bir şey olduysa Allah şahittir, bunu yapanları ölmeden ölmem. Şu an varlığımı hissediyorsan, enerjimi aldıysan için rahat olsun dostum. Allah bizim yanımızda. Ve o bizim yanımızda olduğu sürece her zaman kazanacağız. Sonu ölüm olsa bile. Ali, kardeşim, içindeki acıyı hissediyorum. Biliyorum. Ali, enerjimi sizden saklamaya çalışacağım ama hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Ben de olan sizde de var Hasan. Allah'ın izniyle hepimiz sağ salim birleşeceğiz ve biz birleştik mi her şeyi yapabiliriz. Allah'a şükürler olsun ki. Hocam, 2 dakikaya orada oluruz. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah hocam, inşallah. Mert'e baktığımda uyuyakaldığını görmüştüm. Hocam, Mert'i uyandıralım mı yoksa? Hocam, gerek yok hocam, bırakın rahat uyusun. Uzun zamandır rahat uyanıyorum ve anlaşılan biraz daha böyle olacak. Haklısın hocam. Hoca, geldik. Hepimiz arabadan indik. Ali, yardım eder misin Mert'i uyandırmadan içeri taşıyalım. Ali, olur kardeşim ama bekleyelim. Belki hoca evde değildir. Doğru kardeşim. Hoca kapıyı çalıp etrafa bakmaya çalıştı. İstemsizce o bakınca ben de ağaçlara baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, ağaca bakın. Hoca, ya Rahman, ya Rahim. Botan, gel hemen yanıma. Ali, Hasan, etrafta enerji hissediyor musunuz? Ali, hocam ben hiçbir şey hissetmiyorum. Hasan, ben de hocam. Acele edin. Size bir şey söyleyemedim arkadaşlar, özür dilerim. Size etrafı anlattım. Her şeyden uzak bir köyde. Yol falan yok ve evin yanında 6 ağaç var. Ve anlaşılan ağaçlar 5-6 ay önce dikilmişti. Ev tahtadan bir ev. Bir katlı üçgen çatıya sahip bir evdi. Gördüğümüz şey ise yeni dikilmiş ağaçlara yazma, kan bulaşmış hayvan tüyleri vardı. Bu yazma sahipleri kimse kurban edilecek anlamına geliyordu. Ama bu gerçek mi bile bilmiyordum. Çünkü yapılımını herkes unutmuştu diye biliyorum. En azından öyle söylenirdi. Hoca, Meren Arif, hocayı bulun hemen. Hasan, Arif hoca o hüttam hocası mı? Hoca, evet Hasan. Mera, efendim evde kimse yok. Duvarlarda İbrahimce gidin yazıyor. Hocam, Botan kapıyı açar mısın? Çekin hocam kapıdan. Bir adım geri durup sertçe omzuma vurdum. Tahta kapı değil, geçmeyin. Bayağı sağlamdı. Bir kere daha vurmak için geri çekildiğimde kapı açıldı. Hocaya bakıp ben önce gideyim hocam deyip içeri girdim. Karşımda gördüğüm şey solda ayakkabılık ve 1 metre civarı uzunluğunda lavabo vardı. Sağ tarafa baktığımda misafir odası diye düşündüğüm bir oda vardı. Kapının önü uzun ve 2 metreye yakın salon vardı. Misafir odasına girdiğimde kapının sonunda ve sağında oda kapısını gördüm. Yerde sanki bir sürü kedinin tüylerini canlı canlı kesmeye çalışmışlar da kediler çırpındığı için her yerinden kan akmış gibi yerde kanlı tüyler vardı. Arkamı döndüğümde Ali, Hasan ve hoca çaresiz gözlerle etrafa bakıyorlardı. Evet, şu an 4 yurttamı kolay bir şekilde çaresiz ve endişeyle bırakmışlardı. Biz bunları nasıl yenecektik Ali? Buna bakın. Ali odanın sonunda olan kapıyı açıp içeri girmişti. Peşinden gidip etrafa bakmama kalmadan duvarda bir yazı gördüm. Duvarda İbranice yazılar yazıyordu. Bu hesabı keyif anlamına geliyordu. Hocaya Rabbi sen bizim yar ve yardımcımız olsun. Hasan. Hoca, hesabı keyif Mersin'de yaşanan olay değil mi? Hoca. Evet Hasan, öyle. Ne demek istiyorum, o yaşanan şeyler ne alaka? Hocam, önce Arif hocayı bulmamız lazım. Hoca. Mera, bir haber bulabildin mi? Mera. Efendim Mert. Mera'nın öyle demesiyle Mert ve yanında bir adam içeri girdi. Mert nefes nefeseyken o adam resmen ölecek gibiydi. Bedenin yaydığı enerjisine bakılırsa yeni Azrail yokuşundan gelmişti. Hoca. Arif, iyi misin? Ali. Arif hoca mı? Hasan. Hocam sakin olun. Arif hoca. Kardeşim, siz ne yaptınız? Neye bulaştınız? Nasıl bir illettir? Hoca, panik atak geçiriyor diye düşünmeye başlamıştım. Hareketleri ve sanki durursa birine bir şeyler olacak gibiydi. Hoca. Kardeşim, ne yaşadın söyle. Arif hoca. Burada durmamız çok riskli. Dün gece ritüel yaparken 3 cin geldi. Onlar çok yaralıydı. Bana sizin yardımcınız olduğunu söylediler. Onları hemen kabilenizin şifacılarına götürdüm. Döndüğümde evimin önünde 6 fidan dikilmişti. Ve üstündeki büyüleri görmüşsünüzdür. Yardımcı cinlerime seslenmeye çalıştığımda cevap alamadım. Aklıma gelen bütün güçlü duaları ve sureleri okudum. İçeri girdiğimde cinlerin yerde uzanıyorlardı. Onların alnında bir damga vardı. Bir şeyler yazıyordu. Ama hepsi farklı şeylerdi. Hoca anlatırken içime sanki buz kesmişti. Bunların sebebi bizdi. Ne yapacağım diye düşünemiyordum bile. Buradaki tüyler cinler olamazdı. Arif hoca. Kabiledeki cinlerden yardım istedim ve onlara o aleme gömdük. Büyük alim cinler alnındaki şeyin bir anlamı olduğunu söyledi. Anlamı önceden yok olmuş bir kabileye aitmiş. Onlar düşmanlarının onların kurallarına uymadığı zaman yaptıkları bir şeymiş. Ve bunu yaptıklarında bir yeri istedikleri bir yerin ismini yazıyorlar. Ve oraya gitmenizi istiyorlarmış. İşi gördünüz mü? Hiç buralarda bir yerde bir yazı gördünüz mü? Evet. Hoca. Evet kardeşim. İçeride ashab-ı keyif yazıyordu. Arif hoca. O zaman Allah rızası için oraya gidin. Yoksa bunlar kimse bilmiyorum. Allah'ın laneti alıp yok olmuş bir kabileyi taklit ediyorlar. Gidin. Hemen. Hiç durmadan. Hoca. Her şey için hakkını helal et Arif kardeşim.
Hepsi bizim suçumuz Arif Hoca. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Hakkını helal et hocam. Allah'a emanet ol. İnşallah biz de şehitliği kadarız deyip evden çıktım. Arkamdan Ali ve Hasan da gelmişti. Arabaya binip Mert ve Hoca nerede? Hoca buradayız. Hepimiz arabaya binince o dönüşü yapıp hızlıca gaza bastım. Ali. Hocam biz ne yapacağız? Kimden yardım istesek bir şeyler oluyor. Hasan görmedin mi? Ali ne oldu? Arif Hoca ne dedi? Böyle yapmalarının sebebi onların istediği kurallara uymamız. Demek ki kurallardan biri yardım almamak. Hoca. Hasan haklı. Kimseden yardım istemeyeceğiz bundan sonra. Mert. Yardımcı cinleriniz ne olacak? Allah'ın izniyle onlar ayağa kalktıkları gibi yanımızda olurlar. Ali. Kardeşim Mersin'e kaç saate varız? 5 ya da 6 saate kardeşim. Hasan. Hepinizin iyice dinlenmesi lazım. Çünkü Mersin'e akşam saatlerinde varacağız. Bu hiçbirimiz için iyi olmayacak. Hoca. Botan istersen sen geç biraz dinlen ben sürerim. Allah razı olsun hocam. Ama gerek yok siz dinlenin. Ali. Öyle olur mu Botan? Bir saat sonra kaldığı beni yer değiştirdim. Hasan. Ali kardeşim sen de yer değiştirdikten sonra beni bir saat sonra kaldır sıra sıra yapalım. Mert. Hocam ben de o sıraya girebilir miyim? İyi olur Mert. Hocam siz iyi dinlenin. Bize çok lazımsınız. Eğer bize bir şeyler olursa hepimiz çobanı olmayan sürü oluruz. Hoca. Allah'ın izniyle kimseye zarar gelmeyecek inşallah. İnşallah inşallah. Neredeyse bir saat sürdükten sonra arabaya sağa çekip Ali'yi uyandırmak için arkama döndüm. Onu hiç uyandırmak istemiyordum. Zaten Mert sürdükten sonra tekrar bir saat ben sürecektim. O saati şimdi kullanayım dedim. İçimden ve önüme dönüp hafif bir kalkış yaptım. İçimde uzun zamandan sonra bir his vardı. Korku muydu acaba? Aslında korkmuyordum ama onlardan değil. Arkadaşlarım için. Hocam ve bize yardım eden cinler için. Derin bir iş çekip yola odaklandım. Bir saate yakın sürmüştü. Mert. Hocam. Dinlen Mert. Senin sıran daha gelmedi. Mert. Hocam saat kaç sizin sıranız bitmedi mi dedi. Ve saate baktı bitti ama kıyamadım kardeşimi kaldırmaya. Mert. Olur mu öyle hocam? Hasan. Ya Rahman deyip oturuşunu düzeltti. Hasan. Botan. Saat kaç? Neden kaldırmadık? Benim sıram gelmiş. Mert. Hocam Botan Hoca sizi kaldırmaya kıyamadı aslında. Hasan. Botan çek sağ kardeşim. Olur mu öyle şey? Biz de sana kıyamıyoruz. Ben sürerim. Peki kardeşim dedim ve sağa çıkıp Hasan'la yer değiştirdim. Hasan hafif kalkışla yola devam etti. Ben de dinlenmek için gözlerimi kapattım. Bir şey düşünmemek için kendimi tutmaya çalışırken Ali'nin kalk kardeşim geldik demesiyle gözlerimi açtım. Etrafıma baktığımda bir caminin önünde durduğumuzu gördüm. Galiba Mersin Tarsus'taydı. Hoca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidip abdest alıp ikindi namazını kılalım akşam okunmadan. Arabadan inip caminin abdesthanesine doğru gittim. Hasan ve Mert çoktan almışlardı. Onlar çıkıp camiye girdiler. Arkamdan Ali ve Hoca da abdesthaneye girip yanıma oturdu. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkindi namazını kıldıktan sonra akşam ezanı okunmuştu. Akşam namazını da kılıp camiden çıkmıştık. Ali. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Hasan. Önce hesabı keyif mağarasına gidelim. Hocam bence köydekilere soralım. Belki de hesabı keyif olayında bilmediğimiz bir şeyler varmış hocam. Olmaz Botan. Kimden yardım istesek ne oluyor unuttun mu? Hasan. Hoca doğru söylüyor Botan. Kimseden yardım istemeyeceğiz. Ali ama yardım sayılmıyor ki bu sadece bir şey soracağız. Kardeşim bu riske giremeyiz. Masum insanların canını yakmadan Allah'ın izniyle şu işi halledelim. Hoca hadi arabada konuşuruz. Bir şu mağaraya gidelim. Hepimiz arabaya bindikten sonra Mert. Hocam yolu biliyor musun? Biz bilmiyoruz Mert ama Mera biliyor o gösterir. Mert. Hocam yardımcı cinlerini önden göstermek mantıklı mı sizce? Ali. Mert doğru söylüyor Botan'a. Her an bir şeyler olabilir. Mert. İsterseniz telefondan bakalım ben size yolu söylerim. Hoca. Olmaz bu resmen bizi tuzağa düşürün diye seslenmiş oluruz. Hocam iyi de o kadar güçlüler madem. Mera'yı önden göndermek daha mı iyi? Hoca. Haklısın. Mert sen telefondan söyle o zaman. Mert. Tamam hocam hemen açıyorum haritayı. Hocam köy yolundan çıktıktan sonra bir değil ikinci sağdan dönün. Tamam Mert. Resmen şu an kendi ellerimize kendimize zarar verecektik. Gittiğimiz yerde ne olacak hiç bilmiyoruz. Ama zarar görecektik bile bile. Amaçlarını bilmeden etmeden gidiyorduk. Mert'in dediği yerden sağa döndükten sonra Mert. Hocam bu yoldan biraz ilerleyeceğiz. Döneceğimiz sıra ben söylerim. Kafamı sallayıp tamam dedim ve içimde bir an yoğun bir enerji hissettim. Kardeşlerim. Hasan. Hocam enerjiyi hissediyor. Hoca. Hissediyorum ama bu enerji. Ekmek. Efendim, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam dostum. İyi misin? Nasıl oldun? Hocam. Bizimkiler mi? Hasan. Evet hocam. Hikmet neler yaşadınız? Hikmet. Efendim sizden ayrıldıktan sonra ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aramızda en bilgili olan Kavsa olduğu için ona sorduk ve bizi bir kutunun oraya götürdü. Ben etrafa bakarak büyük simge ve yazılar var mı diye bakarken Vecun'un içeri girmemiz gerek dedi. Kavsa tamam girelim deyince ben burada duracağım. Bir şey olursa buradan yardım edebilirim dedim. Tamam deyip içeri girdi. Ben etrafa biraz daha odaklandıktan sonra hiçbir şey görmedim. Son olarak kuyunun üstüne baktım ve orada kedi tüyü ve
kedi kanlarını gördüm. Buranın cin mezarı olduğunu anlayınca hemen durun diye bağırdım. Ama bağırmamla Vecun'un çığlığını duydum. İçeri girdiğimde içerisi kara bulutlarla doluydu. Kan ve sarımsak kokuyordu. Vecun peki? Hikmet. İçeride onlar da vardı efendim. Vecun ve kaftası ifritler tutuyordu. Vecun'un üstü kan olduğunu fark ettim. Onun önündeki cinliği elinde kızgın bir demir vardı. Üstüne koşup boğazını kopardım. Diğer ekipler hepsi üstüme koştu, beni de tuttular. Hiçbir şey yapamıyorduk ama bize hiçbir şey sormadılar, konuşmadılar. Ne demek hiç konuşmadılar? Öylece tuttular mı? Hikmet. Hayır efendim. Bize birden çok büyü ve mühür çeşidi bir şeyler gösterdiler. Ve yerimizde duralım diye de yaralar açtılar ama Kapsa efendim. Kapsa'da bir şey var mıydı? Ona farklı davranıyorlardı sanki. Korkuyorlardı. O kadar kişi olmalarına rağmen. Normal Hikmet. Çünkü enerjisinin ne kadar güçlü olduğunun farkında olmayan bir efendisi var. Ki eğer olsaydı Allah'ın izniyle hepimizin güçlü bir hüküm olurdu. Ve inşallah olacaktı. Peki nasıl kurtuldunuz Hikmet? Biz kurtulamadık efendim. Onlar bıraktı. Ve bırakırken hepimiz de aynı yerlere yara açtılar. Dediler ki efendilerimiz, hüddam arkadaşlarınızın yanına gidiyor. Oraya gidin. Son olarak efendilerinize değil ki. Dediklerimizi yapsınlar. Yoksa daha kötüsü olur. Oraya gittiğimde evin önüne geldiğimde hocanın kapıyı açması bir oldu. Kapsa hocaya biz size gelecek 4 hüddamın yardımcılarıyız. Bize Kapsa orada enerjisini çok kaybettiği için yere düştü. Ben ve Vecun onu taşıyıp hocanın kabilesine gittik. Orada hoca bizi şifacıların yanına götürdü. Ondan sonrasını tam hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda enerjimi toplamış bir şekildeydim. 1,5 gün dinlendiğimi söylediler. Sizin yanınıza geleceğimi söyledim. Vecun ve Kapsa biz de geleceğiz deyince tamam dedim. Sonra buraya geldik efendim. Hikmet. Size gösterdikleri mühürleri hatırlıyor musun Hikmet? Evet efendim ama isimlerini ve ne olduklarını bilmiyorum. Önemli değil. Onları bir kağıda yazıp bana getirebilir misin? Belki biz biliriz Hikmet. Peki efendim. Dur Hikmet dur. Bir daha yanımdan ayrılma. Karşınızdakiler arkadan vurmayı iyi biliyor. Hikmet. Emredersiniz efendim. Hocam arkadaşlarımın bir daha ayrılmayalım. Tuzaklarla uğraşmayı seviyorlar. Hasan bence de Botan doğru söylüyor hocam. Merak etmeyin bir daha ayrılmayacağız zaten. İnşallah hocam inşallah. Mert. Hocam bir sıkıntı var. Ali. Ne oldu Mert? Mert. Hocam telefon sinyali çekmiyor. En son gördüğüm yolun burada bittiği. Mert'in öyle demesiyle yolun ağaçlarla kaplı olduğunu gördüm. Frene biraz güçlü basmış oldum galiba. Çünkü herkes Allah demişti. Özür dilerim hakkınızı helal edin kardeşim. Benim suçum hocam. Estağfurullah oğlum estağfurullah. Ali. Önemli değil kardeşim. Hasan ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok kardeşim. Yürümek zorundayız. Ali. Hadi inme vakti. Hepimiz arabada inince arabayı kilitleyip Hikmet'e seslendim. Hikmet yolu biliyor musun? Hikmet. Evet efendim ama oraya gitmemizi istediklerine pek emin değilim. Ali. Kafsa diyor ki beni takip edin. Bir yerden yoğun bir enerji alıyorum. Kafsa kendini gösterip sağa doğru yürüdü. Mert bizi takip et. Mert tamam hocam. 10-15 dakika yürüdükten sonra Kafsa şurası dedi. Gösterdiği yere baktığımda bir kuyu gördüm. Hikmet. Efendim bu o kuyu. Efendim Hikmet. Hikmet. Efendim bu Konya'daki kuyu. Hocam Hikmet girdikleri kuyunun bu olduğunu söylüyor. Hasan. Bu nasıl olur? Ali. Böyle bir şey mümkün mü? Hoca. Evet mümkün. Ancak bütün mezarları buraya taşırlarsa mümkün. Allah'ım sen bizim yar ve yardımcımız ol. Ya Rabbim. Hocam. İsterseniz siz biraz geride durun. Ali kardeşim ikimiz önden gidelim. Hasan sen kardeşim hepimizin arkasında ol. Vercun'la arkamızı kontrol et. Hikmet sola kavsada sağa baksın. Açılmayın. Bir şey görürseniz hemen söyleyin. La havle ve la kuvvete illa billahil-azim. Bismillah. Kuyuya doğru yaklaştığımızda kuyudan çıkan koku neredeyse ciğerlerimi çürütecekmiş gibiydi. Ya cinni. Allah İzzet Hakkı adına göster kendini. Öyle dememle kuyudan neredeyse yüzüstü şehre çıkmaya başladı. Onlara baktığımda burayı görememiştim. Lideriniz nerede? Şehirlerden birisi. Sizin için rahatını bozacak değil ya kuyunun içinde. O halde biz onu kendi çöplüğünde rahatsız etmeyelim. Çağır gelsin. Şehirlerden biri. Haddini bil Ademoğlu. Sen kimi ayağına çağırıyorsun? Bilir misin? Ali. Sen kime sesini yükselttiğini bilir misin? Bir ateşten olma. Söyle liderine gelsin. Yoksa yapacaklarım hepinize zarar götürür. Şerlilerden biri. Sen bizi tehdit ediyorsun. Çamur parçası. Enerjini bizden saklayacak kadar korkarken bu ne cesaret. Yeter çok konuştun ya. Cinli liderini çağır. Çağır ki boğazın yerinde kalsın. Şerli kuyuya atlayınca hoca baktığımda enerjisi neredeyse benimki kadar güçlüydü. Hocam merak. Hocam birazdan içine girecek. Şu an içinizde sanıyordum. Tebessüm edip Allah'a yardımcım olsun. Dedi ve önümü döndüğümde Vura ve bu şerli kuyudan çıktı. Vura. Liderimizi istemişsin Botan. Haddini aşma. Vura sen adamı o pis ağzına bir daha alırsan. Sözümü tamamlayamadan kuyudan bir ifritin çıktığını gördüm. Aman ya Rabbi. Bu ne? Böyle enerjiyi neredeyse 50 ifritin enerjisini bir anda yayıyordu.
Hocaya baktığımda Meral'in içine girdiğini gördüm. Ali, kavsa içine girmesini söyle Hasan sen de. Hasan, tamam kardeşim. Ali, şu an içimde. Güzel Hikmet içime gir. Hikmet, emredersiniz efendim. Hasan Mert'in yanında ol. Hasan başını sallayıp Mert'in yanına gitti. Bakıyorum lider sen değilsin Vurra. Vurra. Nasıl da çözdün? Çamur parçası. O kadar saklamaya çalıştık oysa ki. Kabilenin lideri sen misin ya cinni? Yoksa kuyuda biri daha saklanıyor mu?